Merhaba. Hello. Hoş geldiniz. Welcome. Welcome back to the second day of our third Turkish Cypriot Culture and Arts Festival 2020 online. I'm your presenter Ayşin Cemal. 2020 Online Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivalimizin ikinci gününe hoş geldiniz. Ben sunucunuz Kanal Uysaler. Are we ready? Yes we are. Are we excited? Oh yeah we are. Hazır mıyız? Tabii ki. Hadi başlayalım o zaman. Başlayalım. Festivalimiz başlasın. Hadi. İçtim suyundan içtim. Badem gözlü bir yar sevdim, kendimden geçtim. Tepeleri denize bakar, köy kızları saçlarına çiçekler takar. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la
saçlarına çiçekler takar. Çilek yüzlü bir yarimsin, nazlı bir yarsın. Mavi dalgalar boyunca sen uzanırsın. As we are continuing with our festival, we are now connecting to all our viewers from around the world. Festivalimiz devam ederken dünyada bizi izleyen halkımıza uzanıyoruz. Dünyadaki bütün Kıbrıs Türklere selamünaleyküm. Hello from Riyadh, Saudi Arabia. Birmingham'dan selamlar. Adana'dan selamlar. Selamlar from Cyprus. Selamlar from Cambridge, UK. Scotia'dan. Selamlar from America. Hope everyone is staying safe and healthy. Selamlar from Larnaca Airport. Selamlar. Yeni vasileler selamlar çok. Enfield'dan selamlar. Selamlar. From Upminster, Essex. Parliament Londra'dan selamlar. Çatı. Selamlar from Gene. Selamlar from TCCA. Pakistan'dan selamlar. Bengal'dan selamlar geliyor. Hi, my name is Arsan Mehmet Kadri. I'm from Sydney, Australia. Suzanne from Wyndham, Norfolk. Dünyanın dört bir yanında yaşayan Kıbrıslı Türk dostlarımız, sizlere Kuzey Kıbrıs'ın en güzel kenti Gazi Mosa'dan selamlarımızı, saygılarımızı yolluyoruz. Hepinize sağlıklı, güzel günler diliyoruz. Musical performances from duo Tandem.
This consists of Necati Emirzadeh and Mark Anderson, and they formed this guitar group in 2012. What's unique about them is one is performing in London and the other in Chicago. And straight after this, a musical performance from the talented Cahit Kurtrafalı, who is born and living in North Cyprus. Festivalimize birbirinden kıymetli sanatçılarımız ile devam ediyoruz. İlk performans Dio Tandem grubu tarafından gelecek. Dio Tandem grubu gitar grubu olup Necati Emirzadeh ve Mark Anderson tarafından kurulmuştur. Bu grubun özelliği bize biri Chicago'dan, diğeri ise Londra tarafından katılmış olmasıdır. İkinci performans Kıbrıslı Türk, Lefkoşa doğumlu sanatçımız Cahit Kurtrafalı tarafından gelecek.
Gariban oyunda elma tüter koynunda, elma tüter koynunda. Ne güzel oyun oynar, ne güzel oyun oynar. Cingane var soyunda, cingane var soyunda. Ama elinden, ince belinden, doğdu dilinden. Aman elinden. Elinden, ince belinden, doğru dilinden. Aman aman elinden. Aman elinden, sarsam ince belinden, öpsem doğdu dilinden. Aman aman elinden. Aman elinden, sarsam ince belinden, öpsem doğdu dilinden. Aman aman elinden. Aman elinden, sarsam ince belinden, öpsem doğdu dilinden. Aman aman elinden. Aman elinden, sarsam ince belinden, Öpsem doğdu dilinden. Aman aman elinden. aman elinden, sarsam ince belinden, öpsem doğdu dilinden. Aman aman elinden. Back to our esteemed poets. Relax and unwind as we listen to our soothing Turkish Cypriot poetry. Nurcan Benekli Kartal, Arif Albayrak and Aydın Şamali. Gelin hep beraber birbirinden güzel şiirleri dinleyip birazcık dinlenelim. Evet, aramızda Nurcan Benekli Kartal, Arif Albayrak ve Aydın Şamalı. Kadın gibi sevdim. Elimdeki kürekle yoğurdum toprağı. Kazdım bütün gücümle. Ektim gönlümdeki gülü. Adını koydum sevda gülüm. Bir koraldı sisli havada yavaşça yürüdüm. Hep seni aradım. Güçlü rüzgarlara karşı geldim. Kadın gibi sevdim. Kadın gibi sevdim. Derinden gelen bir sesim, aksanım da var benim. Dayanmaz buna ne dağlar ne de yarim. Bir of çeksem de yine de bıkmadım. Kadın gibi sevdim. Kadın gibi sevdim. Saklambaç oyunu gibi bazen kayboldum. Bu oyunda seni gönül köşemde sakladım. Hep seni aradım. Hiç yorulmadım. Bu oyunda ben kazandım. Kadın gibi sevdim. Kadın gibi sevdim. Kapkaranlık olsa da gece, o benim
diğer yanımdı. Yürüdüğümde attığım adımın sevgisiyle karnımda sancımdı. Başımı döndüren şarap gibiydi. Şarkılarda bulduğum sevdam, şiirlerde yazdığım mısramdı. Sevgisiyle karnımda sancımdı. Anlamazdım hayallerini, o hep bilinmezleri düşlerdi. O aslında hep sevdalıydı. Koparamadığım gülün dalıydı. Masallardaki kahramanım oldu. Gökyüzündeki yıldızım. Arzu ve en büyük hayalimdi. Sevgisiyle karnımdaki sancımdı. Tatlı belamdı. Hiç vazgeçemediğim. Bedenimdeki nefesim, sırtımdaki gölgem oldu. Sevgisiyle karnımdaki sancımdı. O benim gerçek sevdamdı. O benim gerçek sevdamdı. Varsın koparamadığım dal olsun, yeter ki o benim gülüm olsun. Eğer bir gün sevdam biter, diğer yanımda giderse, hayali bir tek benimle, hep bana ait kalsın. Hep bana ait kalsın. Ağlamak üzereyim. Ağlamak, ağlamak, ağlamak üzereyim. Sen yanık ovaların yanık tenli, Akdeniz mavisiyle hep gülerek bakan, yüreği yanık kadınısın. Sen bilinmez bir nedenle gönlümün kıyısına vuran bir Akdeniz heyecanısın. Sevdaya obur yürek misali, suya hasret çatlamış toprak gibiyim. Akşamın hüznünü ellerim senle tutmak, gözlerim senle görmek istiyor. Senle doğmak, senle dirilmek, senle yaşamak yeni sevdalarda. Senle doğmak, senle dirilmek, senle yaşamak yeni sevdalarda. Senle doğmak, senle dirilmek, senle yaşamak yeni sevdalarda. Sen bir ceylansın kaçan, sen bir rüzgarsın coşan, sen bir heyecansın yakan ve ben gözlerimde bir damla yuvarlanmak bilmeyen yaş, varlığına mı yokluğuna mı anlayamadan ağlamak, ağlamak, ağlamak üzereyim. Ağlamak, ağlamak, ağlamak üzereyim. Ağlamak, ağlamak, ağlamak üzereyim. Ağlamak, Ağlamak, ağlamak,
ağlamak. Ağlamak üzereyim. Ağlamak üzereyim. Bir dilek tuttum. Gece miydi yoksa gündüz bilmiyorum. Denizin kokusunu çekerken ciğerlerime kocaman bir dilek tuttum. Yaz aylarının kızgın güneşine, Şubat'ın ayazına karşı bir dilek tuttum. Bir sağıma baktım, bir soluma. Sol yanım ağır bastı. Bir dilek tuttum. Gökyüzünde yıldızları seyrederken. Yarınları karşılayacak bir dilek. Kocaman bir dilek işte. Yasemin kokularına bürünmüş bir dilek. Koşarken yüreği kıpır kıpır eden küçük bir çocuk gibi. Torununu seven bir nene gibi. Bir dilek işte. İçinde sen varsın, ben varım. Komşum var. Yakın köydeki dostlar var. Uzak yolda olanlar var. Bir dilek işte. İçinde hepimize yetecek kadar sevda var. Gülümseyen yüzler var. Denizin kokusu var. Bir dilek işte. Oturup öylece kala kaldım. Gözlerimin önünde masmavi bir deniz. Kulaklarımda o bildik kemanenin sesi. İçime sindirdiğim Yasemin'in kokusu. Ve güneş bekle beni dercesine yükselirken denizin bir ucundan. Veda etmeye hazırlanan bir kırlangıcın hüznü çöker yüreğime. Ayaklarım gider, aklım kalır. Dokunamaz ellerim, kalbim takılır. Ve hep o Yasemin, hep o kemane ve bir de o denizin kokusu var ya. Ayaklarım sürükler bedenimi, aklım, ruhum, fikrim hep sende kalır. Hope you are enjoying our online festival. I know that I am. Please stay tuned as we stream live from Eurogenç TV. And now we continue our festival with a section that is based around classical music. We'll have two performances from Vasfiye Çakırdaş, who is an opera singer, and Görsev Tepe, who is a classical pianist. Both performances are based from Northern Cyprus. Please join us as we listen to these beautiful performances all together. Online festivalimiz devam ederken siz ekran başındaki seyircilerimiz umarım keyfini çıkarıyorsunuzdur. Şimdi sırada opera sanatçısı Vasfiye Çakırtaş ve piyanist Görsev Tepe bizlerle olacak. Sakın bir yere ayrılmayın. Çünkü birazdan daha bir sürü birbirinden güzel performanslar bizimle olacak. Eurogenç TV'den ayrılmayın.
istemeyelim. Bildikleri tabii ki final yapalım dedik. O yüzden de tüm çiftlerimizi dansa davet ediyorum. Aramızda ben görüyorum tangocu arkadaşlarım var. Dans etmek serbest efendim. Dans etmek serbest. O da olabilir. Sevdim bir genç kadını, ansam onun adını, her şey beni ona bağlar, kalbim durmadan ağlar. Gitti, o dönmeyecek, aşkım sönmeyecek, uzun yıllar geçse bile yaşarım bu hayaliyle. Kemanımla ona bir ses verebilseydim eğer, bu sesimle ona ersem bana dünyaya değer. Ne yazık ki deniz rengi şu ufuklar ölgün, bir eğlenme var her yeni gün. Yarın olsun, yarın olsun diye renkler soluyor. Neye baksam, ne işitsem bana binler oluyor. Şu karanlık gönül elbet gelecektir sonu, kalbim özlüyor. Tutabilirsiniz dans etmezse. Kemanımla ona bir ses verebilseydim eğer, bu sesimle ona ersem bana dünyaya değer. Ne yazık ki deniz zengin, şu ufuklar ölgün, bir eğlenme var her yeni gün. Yarın olsun, yarın olsun diye renkler soluyor. Neye baksam, ne işitsem bana binler oluyor. Şu karanlık gönül elbet gelecektir sonu, kalbim özlüyor. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Hemen gelelim hocam. Papatya gibisinde de süper bir plan yapıyoruz. Hadi bakalım. Papatya gibisin, beyaz ve ince, esiriyorum seni görünce. İsmin dudaklarımı yakıyor neden? Nedir bu çektiğim senin elinden? Yalvarırım sana gel üzme beni, İnan bana çok seviyorum seni. Gel kollarıma artık bekliyorum, papatyam seni özlüyorum. Neden sanki öyle dudak büküyorsun? Yoksa açık söyle, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun? Bilsen söyler miydim gizli hislerimi? Keşke görmeseydim gülen gözlerini. Biliyorum fakat sen de seviyorsun. Anladım çok ince nazlanıyorsan. Harikasınız, çok teşekkür ederim.
susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun? Bilsem söyler miydim gizli hislerimi? Keşke görmeseydim gülen gözlerini. Biliyorum fakat sen de seviyorsun. Anladım çapkınca nazlıyorsun. Oley! Harikasınız! Çok teşekkür ederim. Harikasınız. Harikasınız. Geldiğiniz için sizlere sevgili danışmanım. Papatya'm bir daha gelsin o zaman sizler için. Papatya bir daha. Madem istek. Drama yazsın. Belediye başkanımız da lütfen dans etsin o da. Mehmet'im lütfen. Mehmet. Gelebilir o dans edenler. Tabii ki. Neden olmasın? Hep beraber. Papatya gibisin beyaz renince. Esiriyor ruhum seni görünce. İsmin dudaklarımı yakıyor neden? Nedir bu çektiğin senin elimden? Yalvarırım sana gel üstüme beni. İnan bana çok seviyorum seni. Gel kollarıma artık bekliyorum. Papatya seni özlüyorum. Neden sanki böyle dudak büküyorsun? Yoksa açık söyle hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun? Bilsem söyler miydim gizli hislerimi? Keşke görmeseydim gülen gözlerini. Biliyorum fakat sen de seviyorsun. Anladım çapkınca nazlıyorsun. Süpersiniz. Çok teşekkür ederim. Neden sanki öyle dudak büküyorsun? Yoksa açık söyle hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun? Bilsem söyler miydim gizli hislerimi? Keşke görmeseydim gülen gözlerini. Biliyorum fakat sen de seviyorsun. Anladım çapkınca nazlıyorsun. Oley! Biliyor musun? Erken rezervasyon başladı. Yazın en renkli fırsatları cyprusparadise.com'da. %40, %50 hatta %60'a varan kaçırılmaz indirimler. Erken rezervasyon yap, uçak bileti fiyatına paket tatili al. Uygun fiyata Kıbrıs tatilinin adresi cyprusparadise.com.
Zaman akıp gitmeden acele edin. Bir bakmışsınız yaz gelmiş. Cyprus Paradise. Tatiliniz bizimle güvende. Kalitenin, güvenin, hızlı teslimatın adresi Ancon Furniture. Ancon Furniture ailesi olarak yeni ürünler ile hizmete devam etmekteyiz. Yeni model koltuk takımlarımız, yatak mekanizmaları bir dokunuş ile açılıp bir dokunuş ile kapanabilmektedir. Bir dokunuş ile açtığımız yatak mekanizmasının yatak çarşafı kullanıma hazır, serili olarak içinden çıkmaktadır. Yıl sonuna kadar herhangi bir koltuk takımı alan her müşterimize akıllı sehpa hediyemizdir. En iyi ürün, en iyi fiyat. Sadece Ancon Furniture'da. Bize uğramadan karar vermeyin. En iyisini biz yapana kadar daha iyisi yok. As we are continuing with our festival, we are now connecting to all our viewers from around the world. Festivalimiz devam ederken dünyada bizi izleyen halkımıza uzanıyoruz. Dünyadaki bütün Kıbrıs Türklere selamünaleyküm. Hello from Riyadh, Saudi Arabia. Birmingham'dan selamlar. Adana'dan selamlar. Selamlar from Cyprus. Selamlar from Cambridge, UK. Skoçya'dan. Selamlar from America. Hope everyone is staying safe and healthy. Selamlar from Larnaca Airport. Selamlar. Yeni vasıflar selamlar çok. Enfield'dan selamlar. Selamlar. From Upminster, Essex. Parliament Londra'dan selamlar. Çatı. Selamlar from Gene. Selamlar from TCCA. Pakistan'dan selamlar. Bengal'dan selamlar geliyor. Hi, my name is Arsan Mehmet Kadri. I'm from Sydney, Australia. Suzanne from Wyndham, Norfolk. Dünyanın dört bir yanında yaşayan Kıbrıslı Türk dostlarımız. Sizlere Kuzey Kıbrıs'ın en güzel kenti Gazimosa'dan selamlarımızı, saygılarımızı yolluyoruz. Hepinize sağlıklı, güzel günler diliyoruz.
A poet is before anything else a person who is passionately in love with language. Coming up next, more of our Turkish Cypriot poets. Ne güzel demiş şair, söz söylemek irfan ister, anlamak insan. Şimdi sırada Kıbrıslı Türk şairlerimizin birbirinden güzel şiirleri ekranlarınızda. Sen neredesin? Sen neredesin? Maviye çalar deniz kokulu gözlerin. Bir fırtına misali derininde denizin ve balık sürüleri akarken dalgasında enginin. Bir orkinos seslenir. Sen neredesin? Sen neredesin? Yıllar geçmiştir üstünden. Şu turkuaz renginin, şu yeşilin en güzelinin, güneşteki varla yok yansımasında sesin, göz kamaştırıcı rengin ahengine doymadan, sen neredesin, nerede? Çizdiğin her çizgi seni anlatır oysa. Çizdiğin her figür sensin, senin rengindir. Yitik yollarında labirentin bir çıkmazında mısın yoksa? Apaçık renk cümbüşün dururken ortada. Apaçık renk cümbüşün dururken ortada. Sen neredesin? Maviye, okyanusun en derinindeki maviye çalar deniz aşırı gözlerin. Ve derininde enginin bulutun rengi aşkına söyle. Çizgilerin, yazdıkların burada. Burada. Sen neredesin? Neredesin? Rakısız balıkların sevdasında aşkı fısıldayan dudaklar arası. Okunmayan, anlaşılmayan yazılarının ortasında hapisteyim, hapiste solgun bakışlarında. Sen neredesin? Sen neredesin? Sen neredesin? Yanacak olmayı umursamadan bastırıyorum sol avcumu merkezimin kalp atışlarına. Çağ, toplum, çevre, aile. Süzülüyor koltuk altından ter damlacıkları. Omurgamı eğiliyor var olanların keskinliği. Asitten farksız bir ezgi geçiniyor damarlarında. Kısa metrajlı bir film gibi gösterime geliyor kabullenemediklerim, yok sayamadıklarım. Gri turkuaz bir tonlamayla yatak odamın duvarlarında. Kapanıyorum kıskandırıcasına şimşekler gibi bulutları. Ve anlamaya çalışıyorum bunca gürültünün amacını. Unutmadan anlamanın daha da yorduğunu. İnsan evlatları. Yaşam çizgimde beliriyor merkezimin kalp atışları. Sayıyorum, sayılabildiğince yakından. Çok yakından. Boynuma dolanan kordon bağımı henüz kopartmadan. 2. Perdeleri dünyaya kapalı,
Ganimet bir evde büyüyorum. Sesler, çatlaklara sinerken. 3. Karşı konulamaz bir hızla saçılıyor. Işıktan yoksun, zehir zemberek cümleler. Kopuyor bir yüzyıldan bir yüzyıla uzanan süt bağları. Kiremitlere uçuran fırtına gibi belirgin, erken kararların dışa vurumu, hezimete uğratma arzusu, tükenenler kumpanyası, yeşil, yemyeşil edinimler, rütubetli bir nefesle yapışıyor köy kemiklerine. Kamburlaşıyorum, kimse görmek istemiyor. 4. Tırnaklarımı uzatıyorum cesaret. Gerçekte dolandıran bir labirentteyim. Hırgür, kutuplaşmalar, kimlik savaşları. Herhangi bir yanılsamaya düşmeden tırnaklarımla kesiyorum, tırnaklarımla. İki aşk bir kalp. Bölünmüş yüreğim, bölünmüş özlemlerim. İki aşk bir kalp, memleket gibiyim. Sevmediğim ayrılıklarda gözyaşlarımı ve yüreğimi, kalbimi acıtan hüzünlerimi Akdeniz'in dalgalarına bıraktım. Anılarım, dostlarım, sevdalarım, coşkularım, beni ben yapan acılarım, mutluluklarım bölündü denizlerle. Özgürlüğüm bir kuştur kollarımda. Bıraksam uçacak, tutsam esaret. Bu yüzden biraz cesaret. Bölünmüş yüreğim, bölünmüş özlemlerim. İki aşk bir kalp, memleket gibiyim, memleket gibiyim. Yasemin kokar koynum. Aşk adasıdır bu ada. Afrodite uzanır soyum sopum. Yasemin kokar koynum. Sevdasız yürek, Yaseminsiz bahçe olmaz. Yar uzaktayken uyku tutmaz. Dil kıysa da kalp kıymaz. Sevdiğine toz kondurmaz. Destan olmuş cesur yürekler, dilden dile türküler söyler. Yamandır sevgiler, yamandır aşklar Kıbrıs'ta. Aşk adasıdır bu ada. Afrodite uzanır soyum sopum. Yasemin kokar koynum. Yasemin kokar koynum. That was absolutely beautiful. I really do believe that our language is very poetical and there's lots of layers of meaning within our language. I think Turkish is such a beautiful language, isn't it? Evet, sana katılıyorum Ayşen. Gerçekten dilimizi iyi kullanmak, özellikle şiirlere yansıtmak, kalbimizin dili haline getirmek çok önemli. Çünkü üzüntülü olduğumuzda, sevinçli olduğumuzda kendimizi şiirlerle anlatabiliyoruz. Evet. And now, though, we're actually going on to something even better in our culture, which is food. And we're actually going to be looking at Necla's kitchen. She's a very well-known presenter and she does a program regularly every Sunday for Eurogenç TV, and she very kindly agreed to do a special edition for our festival. And she is going to be cooking pilavına, which is a traditional Cypriot savoury dish. Evet, en sevdiğim bölüme geldik galiba. Yine yemek konusu. Necla'nın mutfağı her hafta Eurogenç TV'de yayınlanmaktadır. Necla Hanım özellikle bu bölümü festival için hazırlamış ve bizlere pilavının nasıl olduğunu gösterecek.
Sevgili izleyicilerimiz, 3. Kibris Turk ve Sanat Festivali'nde birlikteyiz. Necla'nın mutfağı olarak sizlere Kıbrıs'a özgü olan tarifler vereceğiz ve hep beraber ekran başında pişireceğiz. Çok özel bir konuğum var. Serap Hanım bugün bizimle beraber ve birlikte pilavını pişireceğiz. Serap, evet. Hoş geldin. Hoş bulduk Nasılsın, canım. iyi misin? Teşekkür ederim, seni sormalı. Teşekkürler. Bugün pilavını yapacağız. Kıbrıs'ın en sevdiğim En çöreklerinden biri. Evet. Hı hı. Gerekli malzemelerimiz Serap, hamuru için sayalım beraber istersen. Unumuz, süt, maya, Evet. sıvı yağ, mezleke, mahlep ve tuz. Evet. İç harcımız için hellim, cheddar peynir, yumurta, Evet. maya, irmik, kuru nane, kuru üzüm. Kuru üzüm. Üzerine susam ve yumurta süreceğiz. Evet. Bir de istenirse isteğe bağlı olarak çörek otu ve anason. Anason konulur, o Evet. isteğe bağlıdır. Hı hı. Tamam, şimdi hep beraber yemeğimize, pilavımıza başlayalım. Başlayabiliriz, evet. Burada şimdi 6 su bardağı un kullanacağız ve 1,5-2 su bardağına yakın da ılık sütümüz var. Yalnız şimdi 1 yemek kaşığı da maya kullanacağız. Bunu biraz ılık sütün içinde biraz bekleteceğiz. Daha iyi, maya daha iyi çalışıyor Daha Serap, çalışır. değil mi? Evet. Aktif olur. Biraz da şeker koyalım koyacağım. içine. Şöyle 1 yemek tatlı kaşığı da şeker koyalım. Ve bunu biraz bir 5 dakika bekletiyoruz ki maya iyi çalışsın Evet, diye. Ben şimdiden microwave'in zaten içine çalışıyor. koyayım. Hı hı. Kapalı bir yere şöyle buraya koyalım da. Ve 6 su bardağı unumuz var burada. Onu eleriz. Muhakkak elenmesi lazım. Bütün hamur Daha güzel işlerinde. kabarır. Evet ya. Tuzumuz da ben her zaman tuzu Serap böyle tam mayayla karıştırmam tuzu böyle Etrafına koyarım. Ben de öyle yaparım. Aynen, evet. Etrafına koyarım. Şöyle Bir çay kaşığı. hemen şöyle. Bir çay kaşığı. Zaten hellim de tuzlu olduğu için çok da tuz koymuyorum. Tamam, biraz bekleyelim. Mayamız çalışsın. Maya çalışsın. Ondan Bir 5 sonra. dakika devam ederiz. Evet. Serap, ben hamuru yaparken sen Ben de... de hellimleri rendeleyeyim. Tamam. Hazır olsun, daha çabuk olsun. Tamam. Şimdi unumuzu eledik, tuz koyduk. Mayamız ılık sütte bayağı bir çalıştı. Mayamızı koyuyoruz. Mayalı sütümüzü koyuyoruz. Bu arada mahlepimiz var. Hemen bir tatlı kaşığı mahlep koyacağız. Şöyle. Mezekemiz var. Bir yarım tatlı kaşığı da mezeke koyuyoruz. Hemen yarım çay bardağı su koyacağız. Ve bir su bardağına yakın da sıvı yağ kullanacağız. Bu arada unun cinsine göre tabii un ekleme olabilir. Bazen değişebiliyor. O yüzden önce bir başlayalım yoğurmaya. Gerekirse un ekleriz üzerine, Evet. değil mi Serap? O artık şeyine bağlı. Evet. Çünkü Onun hazır cinsine göre unların, bayağı evet, farklılık fark yaratıyor. eder. Evet. Bazen ister, bazen yeterlidir. Sen dersem un yeterli burada. Biraz daha su isteyecek. İç malzemesine kuru nane, değil mi Serap? Ve nane. çok da yakışıyor nane. En Hellimle güzel şey, beraber. mis gibi tüter. Evet. Kokusu. Hamurumuzu bir 10-15 dakika yoğurduktan sonra tabii ki Dinlendireceğiz. dinlendireceğiz. Şöyle 1 saate yakın hemen.
Yazın daha kısa sürede hamur Havada çalışıyor. sıcak olduğu Evet. için. Şimdi kış erken olduğu sürer. için evet. Gerçi şimdi heaterle çalıştığı için yine çabuk. Ben şöyle masada yoğuracağım. Daha rahat oluyor. Mayalı hamurları da bayağı bir yoğurmak lazım. Ne kadar yoğurursan o kadar güzel olur. Hamurun tam böyle Özleşmesi kıvam, için. evet, kıvam alması için. 6 su bardak una, yarım su bardağı su, 1 su bardağı süt koyduk. 1 su bardağına yakın sıvı yağ koyduk. Kafi geldi. Tam tuttu yani oranlar. Zaten o yumuşadık. Maya girdik sonra hamur yumuşayacak. Daha da evet. Salacak kendini. Evet. Şöyle bayağı bir güç ister. Hamurumuz bir 10 dakikadır hamurumuzu epey bir yoğurduk. Şimdi hamurumuzu dinlendirmeye alacağız. Şöyle üzerine kapatacağız. Ve ılık bir ortam, kapalı bir ortamda en az 1 saat ister değil mi Serap? Evet. 1 saat hamurumuzu dinlendirelim. Şöyle her tarafını kapatalım. Çok acele edersiniz. Fırını yakıp söndürebilirsiniz. İçerisine koyarsınız. Mayanın çalışması için. Evet. Şöyle üzerinde kapayalım. Ben de bu arada 2 paket yapayım. Evet, peynirimizi. İrmik de girecek ona değil mi Tabii. Serap? Evet. Yumurtası, ilmeği. Kabartma tozu, mayası pardon. Mayası. Peki bu üzümleri sıcak suda biraz bekletelim mi Evet, yoksa biraz direkt bekleyince bekleteceğiz daha çok değil mi? şişer, daha güzel olur. Tamam, ben de o zaman bunları sıcak suya koyayım, biraz bekletelim. Çok azıcık, çok istemez. Tamam. Hamurumuz yoğurduk. Hamurumuz şimdi dinleniyor. Ve şimdi iç malzemelerini hazırlıyoruz. Evet, ben de hellimle peyniri rendeledim. Göstermek isteyeyim. Rendelendi. Şimdi içerisine Diğer malzemeleri ekleyelim. Hı hı. Naneyi başlayalım mı? Elimde biraz küçülteyim ben naneyi. Bayağı büyük çünkü. Geniş yaprakları. Nanenin kokusu çok güzel. Mis gibi kokuyor değil mi? Evet, ben de çok. Çorbalara çok kullanırım ben naneyi. Bunlar benim bahçemin naneleri. Tarlamda yetiştirdiğim nane. Mis gibi çıkar. Evet. Daha güzel, taze nane. Yazdan ben biraz daha ister değil mi? Biraz daha koysak Tamam. daha güzel olur. Yazdan ben biliyorsun benim bahçem var. Evet. Bin bir türlü sebzem, Çok güzel. ağaçlarım var. Çok güzel bir uğraş o. Gelmiş miydin bahçeye hiç Gelme, yoksa? bir defa gittim. Geldin değil mi bir Sen de defa? Evet. gittim ama bir şey yoktu o zaman. Daha ekmediydin. Şimdi artık bitti her şey. Seneye. Seneye inşallah. Tamam. Naneyi de koyduk. Naneyi koyduk. Evet. Mahlep koydum. Üzüm ben epey suda Üzümün, beklettim. evet, Ben suyunu süzelim. süzeyim üzümün. Evet. Biraz daha koyuyorum. Mahlep içerisine. Ben şöyle koyayım üzümleri olduğu gibi. Koyabilirsin. Bol üzümlü, Evet. çekirdeksiz. Ezilmiş. Havan ezdik onları. Evet. Hı hı. Damla sakızı İrmik var koyduk. burada. İrmik koyacağız. İrmiği de istersen. Tamam. Ben Bu onları kadar yeterli mi karıştırayım. acaba yoksa gerekirse ekleriz? Gerekirse bir de şey koydum. İstersen Yumurta girecek. yumurtayı Evet. koydum da ona göre belli olur artık. Tamam. En sonunda mayayı koydum. Tamam.
Hemen hemen 1 su bardağı irmik kullandık. Evet. Şimdi tabii ki İç malzememiz fazla. evet, mayamızı ılık sütün içine koyacağız. Ve tabii ki biraz bekleteceğiz. 1-2 dakika maya çalışsın diye. Ve yumurtalarına tekrardan içerisine yumurtaları kıracağız. Tamam. Bunu ben böyle kapalı bir yerde biraz bekleteyim. Ben de bunları bir karıştırayım. Her şey. Tamam. Şimdi yumurtaları Evet, ekleyelim. şimdi yumurtalarımızı. Tamam. Tamam, en azından kırmaya başladım. Sesini kapatırım. Sadece yumurtalar şey yapalım. Evet. Şöyle iyice bir yoğuralım. Bütün malzemeler birbirine karışsın. Birbirine karışsın, evet. Daha güzel olur. Ama dediğin gibi akşamdan yapınca geceden değil mi? en güzeli Daha güzel olur, evet. Ve hiçbir zaman geceden yoğurduğumuzda hiçbir zaman kaşıkla karıştırmayacağız ertesi gün. Bu defa içiniz oturuyor mayası. Böyle hamuru açacaksınız. İçinden bir kaşık alıp hamurun ortasına koyacaksınız. Öyle yapmanız lazım. Yoksa aksi takdirde oturur. Kabarmaz. Yani Evet. kabarması o kadar hoş olmaz. Ama bugün mecburen bu şekilde. Acele yapmamız yani görmeleri için. Evet. Gördüğünüz gibi hamurlarımızı böyle mandalina büyüklüğünde hepsini küçük küçük parçalara ayırdık. Şimdi açacağız. Burada susamımız var. Susamımızı biraz kaynattık böyle az bir şey. Çünkü ıslanması lazım. Hamur üzerine koyup bastıracağız. Hamura yapışması lazım. Burada da peynirlerimiz hazır. Bir tane yaptık böyle. Bakınız. Şimdi başlayalım. Şöyle ben bunları masamızda fazla yerimiz yok. Şöyle arkaya koyalım. Bir de bu arada fırınımızı açtık. 170-180 derecede. 2 fırını da açtık. Çünkü bayağı bir 2-3 tepsi çıkacak değil mi? Hepsi birden. Evet. Şimdi şöyle başlayalım açmaya. İnce açmıyor bayağı değil mi? İnce olsun daha güzel olur. Tamam. Çünkü mayalı olduğu için kabarır zaten. Pişerken kabaracak, evet. İnce olduğunda daha kıtır kıtır olur. Şunu böyle kenara açarsam daha rahat çalışırım. Biraz daha açayım değil mi Serap? Biraz daha isteyecek böyle. Tamam. Şimdi bunu susama batıracağız. Şöyle biraz bastıralım ki altı komple susam olması lazım. Yumurtayı daha sonra artık üzerine fırına vermeden önce. Fırına koymadan önce. Tamam. Tamam bakınız. Şöyle hemen. Tamam. Ben şöyle senden yardım alayım bu şöyle. Tamam. Biraz daha koyalım mı? Biraz daha koyalım. Tamam. Bol içi olsun. Tamam. Tamam. Azıcık daha ister, biraz daha isterse. Biraz da kenarlarına doğru. Şöyle dağıtayım mı? Biraz daha üzerine şöyle. Bu üçgen kısmına. Tamam. Etsin. Tamam. Üçgen şeklinde kapatacağız. Kapatacağız. Tamam. Önce şuradan böyle bir kapatalım. Şu kenarlarından bastırıyoruz. Evet. Şimdi bu tarafından yine kenarlarından bir de alttan bastırıyoruz. Ve şu tarafından da şöyle. Evet. Bakınız şöyle elimle de göstereyim şu şekilde. Çok güzel oldu. Şöyle şuraya koyalım. Kenarlarından böyle çatal burada çatal. Tamam. Tamam. Ben başlıyorum tekrardan devam ediyorum. Tamam. Hamurumuz çok güzel kabardı. Serap değil mi? Bekleyince böyle. Epey beklettik. 1 saatten fazla beklettik hamuru. Bir de böyle üzerlerine süs de yapalım. Tamam. Fırına vermeden yumurtasını da süreceğiz. Şöyle. Bayağı bir ince açıyoruz. Daha çıtır çıtır olur. Mayalı hamur olduğu için değil mi? Kabarıyor fırında. Bence
yeterlidir. Yeterli, tamam. Yine hemen koyalım böyle. İyice bastırıyorum ki almış olsun susamları. Yine buraya koyayım. Burada en azından susamlar var. Şöyle. Tamam. Biraz daha ister. Biraz daha ister. Hı hı. Biraz daha. Şöyle alayım ben çatalla. Bayağı olsun, güzel olur. Bol bol. Evet, mayalı. Evet. Tamam. Şöyle yine aynı şekilde. Şöyle kapatalım. Şunu da bu şekilde böyle koyalım. Çok da. Tamam. Çatal alabilir miyim? Tabii ki. Pilavunayı ben çok severim biliyor musun Serap? Yani hemen hemen Kıbrıs'ın en sevdiğim hamur işlerinden biridir. Çayla çok güzel. Çayla güzel gidiyor. Bir de bunu fazla yaptığımız zaman buzdolabında da saklayabiliyoruz değil mi? Yani böyle bir arkadaş geldiği zaman hemen hazır. Bir de olur. Hı hı. Yine fırına yakıp içerisine koyuyoruz. Pişirmeden mi koyuyoruz? Pişirip de koyuyoruz değil mi? Pişirmeden birazcık pişirip de koyunca da olur. Pişirmeden de olur. Artık difrizinin büyüklüğüne göre. Kıbrıs'ın başka bu hamur işlerinden başka Hellim böreği yapabiliriz. Bir gün isterseniz. Yaptım ben bir defa. Arkası, saç şeyi. Mesela soğanlı olur içerisi. Bir hellim böreği var, içerisine yumurta kırarım. Ha. Öyle olur. Şunu biraz şöyle. Yağda kızartırsın onu. Diğeri de bol bol soğanlı olur. Eski hellimde daha güzel, naneli. Hellim böreğini ben şeyde yapmıştım. Pizza tavasında yaptım. Çok da güzel oldu. Daha bir güzel lezzet olur. Soğanlı olana. Tamam, içine koyalım. Şeyde de çok güzel oluyor. Pizza tavasında yaptım ben. Hellim böreğini çok güzel oldu. Yaptıktan sonra yeter ki yap. Nerede olursa olur. Hem orada çabuk da biter. Büyük olduğu için. Tamam. Biraz daha ister mi acaba? Tamam. Bence yeterlidir. Tamam. Bence yeterlidir. Hı hı. Yine şöyle kenarlarından koyalım. Şöyle bastıralım. Evet, çünkü bak bayağı dolu olur içi. Hı hı. Tamam. Sen dersen bu tepsiye bir tane daha şuraya alır değil mi? Evet. Tamam. Çatal. Aslında bunu biraz bu tarafa çeksek. Tamam, onu sana bırakıyorum ben. İki tane daha alalım. Tamam. Kıbrıs'ın başka neleri var yani Kıbrıs'a özgü yani. Ha. Kıbrıs'a özgü. Kaymaklı katmer. Evet. Onu ister kaymaklı ister sade olarak bademli. Kaymaklı ve bademli. Evet. Yani çok severim onu bilirim. O da çok, benim oğlanlar çok sever. Onu yapmıştım ben bir sefer. Şimdi siniye koyduktan sonra ayrıca üzerine gene ben kaymak koydum. Çok da güzel oldu. Bol kaymaklı. Kızardır da. Yağlı ya. Taze kaymakla tabii ki. Tahinli yapabiliriz. Tahinli doğru. Güzel. Tahinli de. O da Kıbrıs'ın çok güzel şeyidir. Tahinli. Kıbrıs'a özgü güzel şeyler var. Yani kabak böreği. Tabak böreği hangisi? Kabak böreği. Tabak böreği diyorum. Kabak böreği evet. Tam da şimdi zamanı. Evet. Epey aldı. Burada zaten hiç bitmez ki. O her zaman için var. Bahçemde yetiştiriyorum ben kabağımı. Şeyden almıştım, Türkiye'den. Teyzem bir pazardan tohumunu getirdi. Biraz daha ister, bir kaşık daha ister. Çok da güzel oldu. Hatta kabak böreği yaptık. Çok güzel oldu. Kabak böreğinin içine hatta şeyi yaptık. Baflılar galiba eğer yanlış hatırlamıyorsam. Bazı kesimler pirinçli yapıyormuş. Kimi taraf pirinçli yaparız. Yani ben annemden hep öyle gördüm. Ben de pirinçli yaparım. Bazı köyde de bulgur koyarlar içerisine. Ben ondan dolayı ikisinden de yaptım. Hem bulgurlu hem pirinçli. Yani ben pirinçliyi tercih ederim. Çünkü o daha zevklidir yemesi. Pirinçli bana da daha güzel geldi. Bulgurludan daha güzel, daha dolu dolu geldi.
Nasıl istersen öyle şey yapabilirim. Bir tane daha yapalım onu. Evet. Onu Fırınımız tabii ki ısınıyor. 2 fırını da açtık. fırın büyük olduğu için 2 fırını da açtım ki peş peşe 5-6 tepsi birden. hemen fırına verelim. Ayarlayalım. Bunu da böyle. Tamam, bunu da yaptık mı bir tepsimiz hazır olacak. Tamamdır galiba bu. Tamam. Şöyle elimle yapayım da. Yapması da zevkli. Çok, yemesi de çok güzel. Çok da zevkli. Plastisinlerle oynamaktan vazgeçmezler. Bu da bir çeşit. Annelerin plastisini. Tamam. Benim torunlarım her hafta alırız o Play-Doh'ları. Çocuklar severler hamurla İyidir ama. uğraşmayı. Evet. Hem Veya küçük yaşta saat da 4'te öğrenmiş oluyorlar aslında anneleri. Ben kurabiye hamuru tutarım. Onlar kesme kalıplarıyla hem el becerileri artar. Hem o yaşta hem- öğrenmiş oluyorlar, Evet. değil mi? Evet. Yok, yaptırıyorum. Çok güzel. Bulaşık makinesini gösterdim ne nerede olduğunu, onu yapıyorlar. Şu biraz şu Bayağı üzerine, yardımcıdır şuralara da azıcık kızlarım. koyalım böyle. Oğlan da yardımcıdır. Tamam. Şimdi buna Yumurta Yumurta süreceğiz süreceğiz üzerine de biraz. hemen fırına koydum. tamam. Yumurtanın içine ekstra bir şey girmeyecek değil mi? Sade yumurta girecek. Yumurta olduğu gibi herhalde. Evet, daha Tamam. güzel olur. Tamam. Sadece sarısı olduğunda biraz yumurta kokusu. Yağ koyalım mı yoksa Bir sade damlacık aslında yağ koysak daha parlak olur. sürülmesi de kolay olur. Evet. Tamam. Bize bayağı lazım olacak. Ben en az 3 tane kırayım şimdi yumurtadan. Tamam. Çünkü diğer tepsimiz de var daha. Evet. Ona da süreceğiz. Ona da süreceğim. Tamam. Tamam. Bir tane daha koyuyorum. Çok da gelmeyecek mi? Bir tepsimiz Artık daha var ama. kırdın zaten. Tamam. Bir şey de. Bir tepsimiz daha var. Şeyde. Kapatırım ben üzerine. Yani. Tamam, çırpalım bunu. Şöyle. Biraz 1-2 damla. Çok da- azıcık. Tamam. Çok az. Şimdi bayağı yumurtamız var. Tamam. Tamam. Parlaklığını versin. Tamam. Bir tepsi demek ki 6 tane aldı. Hepsinin büyüklüğüne göre artık şey yapalım. Tamam. Bunlar zaten kocaman olacak şimdi. Durmayacaklar. Böyle yapalım da engel olmasın. Tamam. Şimdi yumurtalarımızı böyle Süsleme sanatı. her tarafına bol bol sürelim ki şöyle mis gibi kızarsın. Şu üzerlerine de koysam yani En üstüne en birazcık üstüne koyabilirsin. koyayım değil mi? Biraz Koy üzerine. Biraz evet. koy. Gerçi onun içinde yumurtası bol olduğu için Şöyle kenarlara. şey etmez ama. Tamam. Biraz çevirirsen Serap. Tamam canım. Yalnız işte içi geceden mayaladığımızda hiçbir zaman karıştırmayalım ki böyle pufidik gibi yukarıya kalsın. Peki. Karıştırırsak oturur. Geceden yaptığımız zaman yumru şeklinde mi yapacağız yoksa olduğu İstediğin gibi yani? olur, istediğin gibi. İstersen top 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 yaparsın, yani, onu demek istersen istedim, evet. kaşıkla. Al, bence yeterli artık. Tamam. Şimdi bunu fırına vereyim Bunu ben. fırına vereceğim. Ve diğer tepsimize başlayalım. Eline sağlık.
Pilavanalarımız pişti. Evet, çok Diğer nefis görünür. 2 tepsimiz de fırında şu an. Daha henüz bitmedi. Bunlar ilk yaptıklarımız. Mis gibi kokuyor. Yani. Bir tadına bakalım mı Serap? Muhakkak çaylarımız hazır olduğuna göre. Demleme çay da yaptık yanında. Türk çayı. Hadi siz de birlikte bizle çaylarınızı demleyin. Üzgünüz. Pilavanalarımızdan yollayamayız ama. Ama Kıbrıs mutfağını Londra'ya taşıdık yine. Evet. Evet. Yine de hasretimizi bir şekilde giderdik. Evet. Şöyle bol da Bunları içinde da yemeğe kıyamazsın. içine bol da nedir bu içindekiler? İç harcımız bayağı bol oldu. Üzümleri. Ben böyle pilavonayı bilhassa üzüm böyle bol olunca daha çok hoşuma gider. Zaten. Evet. Bir bakalım tadına. Hem tuzlu hem şey olur muhakkak. Şöyle keseyim istersen sana. Demleme çayımız da yanında çok güzel gidiyor. Pilavona Kıbrıs'ın hemen hemen en sevdiğim hamur işlerinden biridir. Çok güzeldir, evet. Bilhassa böyle misafir falan geldiği zaman değil mi? Kim denirse beğenir yani, güzel. Evet, güzel. Bir bakalım mı tadına? Tabii. Bakalım. Sıcacık sıcacık. Keşke size kokusunu da iletebilsek. O kadar hoş tüter ki. Çok çok güzel. Çok güzel oldu değil mi? Gerçekten güzel oldu. Tüm tarifleriyle verdik. Pilavına yapmak isteyen arkadaşlarımız bizi seyredip bu tariflerle kendileri de mutfağında kolaylıkla yapabilirler. Denesinler, herkes becerebilir, herkes yapabilir. Bayağı da hamurumuz arttı. Bir şey yok, evet. Hamur... Bayağı da yani döker, çok da olur bir şeyden ölçüde. Yok, hamurumuz bayağı arttı, onu yarın da yapabilirim ben. Tabii Daha ki. 2 tepside fırında pişiyor. Sevgili izleyicilerimiz, festival boyunca yine sizlerle beraber olacağız. Yine Kıbrıs mutfağının güzel yemeklerinden birini Serap'la beraber sizlerin karşısında yine pişireceğiz. Umarım beğenirsiniz. Bizden ayrılmayın lütfen, bizimle kalın. İyi günler diliyoruz. İyi günler. Biliyor musun? Erken rezervasyon başladı. Yazın en renkli fırsatları cyprusparadise.com'da. %40, %50 hatta %60'a varan kaçırılmaz indirimler. Erken rezervasyon yap, uçak bileti fiyatına paket tatili al. Uygun fiyata Kıbrıs tatilinin adresi cyprusparadise.com. Zaman akıp gitmeden acele edin. Bir bakmışsınız yaz gelmiş. Cyprus Paradise. Tatiliniz bizimle güvende. Kalitenin, güvenin, hızlı teslimatın adresi Ancon Furniture. Ancon Furniture ailesi olarak yeni ürünler ile hizmete devam etmekteyiz. Yeni model koltuk takımlarımız, yatak mekanizmaları bir dokunuş ile açılıp bir dokunuş ile kapanabilmektedir. Bir dokunuş ile açtığımız yatak mekanizmasının yatak çarşafı kullanıma hazır, serili olarak içinden çıkmaktadır. Yıl sonuna kadar
Herhangi bir koltuk takımı alan her müşterimize akıllı sehpa hediyemizdir. En iyi ürün, en iyi fiyat. Sadece Ancon Furniture'da. Bize uğramadan karar vermeyin. En iyisini biz yapana kadar daha iyisi yok. As we are continuing with our festival, we are now connecting to all our viewers from around the world. Festivalimiz devam ederken dünyada bizi izleyen halkımıza uzanıyoruz. Dünyada bütün Kıbrıs Türklere selamünaleyküm. Hello from Riyadh, Saudi Arabia. Birmingham'dan selamlar. Adana'dan selamlar. Selamlar from Cyprus. Selamlar from Cambridge, UK. Scotia'dan. Selamlar from America. Hope everyone is staying safe and healthy. Selamlar from Larnaca Airport. Selamlar. Yeni vasileler selamlar çok. Enfield'dan selamlar. Selamlar. From Upminster, Essex. Parliament Londra'dan selamlar. Çatı. Selamlar from Gene. Selamlar from TCCA. Pakistan'dan selamlar. Bengal'dan selamlar geliyor. Hi, my name is Ahsan Mehmet Kadri. I'm from Sydney, Australia. Suzanne from Wyndham, Norfolk. Dünyanın dört bir yanında yaşayan Kıbrıslı Türk dostlarımız, sizlere Kuzey Kıbrıs'ın en güzel kenti Gazi Mosa'dan selamlarımızı, saygılarımızı yolluyoruz. Hepinize sağlıklı, güzel günler diliyoruz. Othello Folklore Group is with us again. We enjoyed their Saturday performance so much we decided to call them again. So for your viewing, the fabulous dance group Othello. İzlerken yerimizde duramadığımız Othello Folklore Dans Grubu yine bugün bizlerle beraber.
Ali köse.
aka Cozy, quarter-finalist of O Ses Türkiye. This well-known artist will be showcasing some of his work with various performances, and we had the pleasure of interviewing him, so don't miss it. O Ses Türkiye ses yarışmasında çeyrek finale kalan Ali Köse, geçtiğimiz günlerde Ayşen Cemal ile yapmış olduğu sohbeti sizlerle paylaşıyoruz. Ardından Ali Köse bize birbirinden güzel şarkılarını seslendirecek. Go on, girl. Hey, pretty baby with the high heels on. You give me fever like I've never ever known. You're a product of loveliness. I like the groove of your walk, your talk, your grace. You give me fever from miles around. I'll pick you up in my car, at the town. Just kiss me, baby, and tell me that you're the one for me. When you're making me feel, you really turn me on. You knock me off on my feet now, baby. But lonely, lonely days are gone. I sure. I like the feeling you're giving me. Just hold me, baby, and I'm in ecstasy. Oh, I'll be working from 9 to 5 to buy you things to keep you by my side. I've never been so in love before. And promise, baby, to love me forevermore. I swear I'm keeping you satisfied. That you're the one for me. The way you're making me feel. You really turn me on. You knock me off on my feet now, baby. My lonely days are gone. Yeah. I've never been so in love before. Promise, baby, to love me forevermore. I swear I'm keeping you satisfied. That you're the one for me. The way you're making me feel. You really turn me on. You knock me off on my feet now, baby. My lonely, lonely days are gone. Hello and welcome back, and we are live from the Turkish Cypriot Culture and Arts Festival 2020 online, being streamed by Eurogenç TV. And now I'm really pleased to have a superstar with us, Ali Köse. Welcome, Ali, to the festival. How are you today? I'm very well, thank you, Aisha. How are you? Yeah, not too bad at all. Like I said, it's a real pleasure to have you on our program today. Can you tell us about your stage name? Because I was panicking off stage about how to pronounce your name, but apparently you have a stage name as well. What's your stage name? Yeah, so my stage name is Cozy. Cozy, that's nice. And how did that come about? How did that come about? So yeah, basically we used to play football on the AstroTurf back in secondary school days, and my mates used to shout out my surname as Cozy whenever we had the ball and we were like doing a good run or something, did a good pass, or you know, kind of like an achievement thing. And then yeah, at work I bowled into like work one day, and it was the first day of work, and my manager made my password Cozy T.
Oh, So it just kind of naturally happened. It's like everyone saw my surname as Cozy. It's obviously not Cozy pronounced in Turkish, but in English it turned out to be Cozy. Yeah, nice. So I'm going to be calling you Cozy from now on because I think I feel more comfortable calling you that. It's great. Before we sort of move on to all the great stuff that you've done, can you tell us about how you actually got into the music industry and a little bit of background knowledge for our viewers out there? Sure, yeah. So like at a very young age, I was resonating with music anyway. Like when I was 5 or 6 years old, I was like the little dude who would dance everywhere. I love Michael Jackson. My dad bought me his album. At about 5 years old, I had the Bad album. I used to rinse it. I had it on a little cassette. Yes. Back in the day. Yeah. And then eventually, when I was about 11 years old, my mum and dad treated me to a guitar because they knew that at school I started getting some guitar lessons. My teacher set that up for me, which was really nice of her. I think she just noticed that I was fidgeting and she thought, you know, she was a music teacher, obviously, so she knew that there's something, this kid needs something to focus, help him focus. Yes. So there was a guy who used to come to school, give guitar lessons. So I started taking guitar lessons. My cousin, bless him, he was taking them as well, but he gave up and I carried on. So that's where kind of it was obvious that I was more passionate about music. Yeah. And yeah, eventually later on in my teens, started thinking I could MC rap when I was about 15, 16. All the South London, North London boys, I think they can relate to that. From my era, I don't know about now. Yeah, probably there's more grime music now, but back in the day we had more kind of garage music. That was like obviously someone like Wiley, for instance, he was still on the radio back then. For me, you know, you had more Fire Crew, you had Miss Dynamite. We used to go up to North London and go to her gigs. Yes. Boom, you know, you had all of those influences sort of Charlie Brown's. you. Yeah, I remember we used to go Charlie Brown's. Charlie Brown's, yes, I remember Charlie You know Brown. it? Yeah, do you remember that? So we Yeah. used to go there. Mhm. Yeah, and yeah, about 19, I think it was. My dad's cafe. I was working there, and eventually I saved up all my pennies from, you know, my weekly wages, and I used to just save it, and then I bought a little studio from home because I started getting into music production. So that's how it all started. And then yeah, I was like, after that I got really lucky eventually because I just kept on doing the music, and then yeah, just got really lucky with it. Really. Got bigger and bigger. I mean, we can't pass by without talking about O Ses Türkiye. Tell us about that. Obviously, that's a real highlight of your career. Tell us about that and any other things that have happened in your past and sort of current projects. We'll actually talk about the UK stuff as well in a moment. But first of all, O Ses Türkiye, tell us about that. That came across in a funny situation because I had no idea I was going to go on it until my cousin from Cyprus, she encouraged it because she knew that I was trying out for a few TV shows over here, and nothing was happening in the UK. Obviously a bit more difficult to get on these TV shows here as well. Yes. So yeah, eventually I did the voice O Ses. Well, I didn't actually apply for O Ses Türkiye, so I applied for Yeteneksizsiniz. Oh, okay. But because it was under the same umbrella of Arjun Media, I got a phone call from Arjun Media. They were like, "Hello, Ali. We really like your voice. We like your style. We've checked out your videos. Would you mind joining us at The Voice Turkey or Ses Türkiye?" I was like, "That'd be great." And it was like, this girl sounded American on the phone, so I felt very comfortable. She was like, "We'd love for you to come down to Istanbul and be our international contestant, you know, try out to be our international contestant." I was like, "No problem. I'd love to do that." So I started preparing myself with my song list. Yeah. And basically we went to meet this guy called Tarık Hoca, who's obviously the guy who directs the whole band. So yeah, that's how it all occurred, and that's how it all happened basically.
Yeah, and you actually got to be a quarter finalist, which is a commendable achievement. So well done. It was amazing. And it was quite emotional because I've watched clips of it and your sister's backstage watching you and getting very emotional. So you had full family support. Does that make a difference when you're in a situation like that? Because it's quite stressful, it's quite intense. You're in the sort of spotlight. Does it help to have, you know, family members supporting you? Oh yeah, bless my sister, honestly, for her to come along and support me. It meant the world to me for her to come along, because it is overwhelming anyway, because it's like you don't know anyone, you're by yourself. But yeah, I didn't feel lonely because she was always there. She's quite like me as well. We're very similar. My sister's like very bubbly, so she was chatting to all the people, enjoying herself. She's actually lives in Cyprus, so she knows a bit more of the Turkish lingua. So she was getting along with everyone from Turkey, and they really liked her as well. So I think that really helped things out, 100%. Definitely. Definitely. We've got to talk about your UK appearances on TV now, because that's very interesting. We were having a bit of a giggle about it off screen. So tell our audiences, because it's a lot of fun stuff that you've done. Yeah, so in the UK, I kind of was putting myself out there for anything really. I had been on a couple of dating shows here. So I was on Dinner Date. Yeah, my favourite. Yeah. That was good fun. Love that one. I'll tell you what happened with that one is I didn't want to go on the show in the end. I won't say why. Okay. Oh gosh. All right. Why? 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 Well, I looked at the situation and I thought, you know what, I'd rather just go on there, because they had already interviewed me. The bit where they show about the music. I thought, all right, you've got what you need from me. I'm not going to do the date. And I told them that. And they were like, can we still show your footage of you talking about your music and stuff? I was like, that's exactly what I want. So I was still on telly, and I still got the phone calls. You know, all of a sudden, the girls that probably weren't interested, they were, oh, Ali, I saw you on Dinner Date. What are you up to? So it's to be a superstar, isn't it? When it comes to getting the girls, definitely, isn't it? It helps out. It helps out. It helps out, honestly. Can you tell us a little bit about, as a young Turkish Cypriot, on a slightly more serious note, what advice would you give the youth? You know, people starting out in the industry, what would you say to them? I'd say a mixture of a couple of things. I'd say, number one, look at your inspirations, whoever that may be, and even like dig deeper, because there might be other eras of music that you might resonate with more, you might feel more compelled with. So yeah, I'd say check out 60s, 70s, 80s, whatever genre, whatever era, check that out. And then find your unique self within that genre of music, because everyone has a tone or something that suits them. Well, this is me talking as a singer now, but whether you're a guitarist or whatever, you're going to have composers or musicians that you think kind of matches your true self. So yeah, I think 100%. being unique is very important. I agree with that, and I like the advice about looking at different genres, not just sticking to the genres that maybe you would normally listen to, but actually looking at past and present, you know, influences, because you can actually amalgamate that and incorporate that into your own music and make it more unique. So 100%, I think the most successful songwriters and artists and singers are the ones that actually look into the past and sort of almost modernize things. I think all of us like a little bit of the past, but they also like it reinvented and with a bit of a modern slant. And I think you're very good at that. So I think, yeah, that's very sound advice. Obviously, we are going through a pandemic at the moment, and we were having a laugh. You've got to tell us about your top and what's on your top. My tweety top. My brother actually made this top. People keep asking me, Iceberg, because Iceberg do these kind of tops. Yeah, but, cool. Yeah, my brother made me this. My brother's a bit like that. He'll just go into different businesses. So he was making these tops, and yeah, I've got a few. I've got the Tasmanian Devil. I've got Tweety. I just think they're fun. Just nice little top I could wear at home. Lovely. If I feel cold
you know, it's It's a great. comfort thing, isn't it? I think it's like reminds us of our childhood and cartoons, being cozy at home. And like I was going to say, you know, through these times, it's the pandemic. We are in a lockdown currently, hence why we're doing this festival online. But how do you feel it's affected the industry, and how have you sort of adapted to it and moved with it as an artist? Yeah, so I think it's important for me to just like stay cool. I think you need to stay really chilled and remember that in every adversity there is an opportunity. So at first, obviously, everyone might have been a bit overwhelmed because obviously it's a hard situation to swallow, that you got to stay at home and do what the authorities tell us to do. But I think at the same time there's the bright side to everything is you've got time to do things you couldn't do before. But at the same time is, do you stay in the moment or do you think about the future? Because the future, you can only affect the future in the moment. So I think it's very important just to relax in this kind of situation and give yourself a chance to listen to yourself and find out who you really are. Because sometimes we're using we're lost because we're continually moving through the times and we don't have the time to take a breather and evaluate our lives. So I think everyone in this situation, the people that are going to do really well in 2021, 2022, 2023, is the people that are going to adapt in this situation and just be relaxed and say, what can I do? For example, for me, I've got time to work on my music. I don't normally have that time performing. You know, we can't perform right now, so it's like I have time to write my songs, to prepare for where the future will be. Is where you are now. Where are you now? Yeah. Do you think you've become a little bit more emotional? Are you more in touch with your emotions and yourself then? Like, has it come through your music and your songwriting? Yeah, I think that's a great question. Yeah, my answer is I feel more myself now than I've ever felt before, because you really do question yourself when it's quiet and you are stuck with your own thoughts. That is like a meditation in itself, because you could really open yourself up and be honest, and ego goes out the window because you ain't got time to. You ain't got that time in yourself. You've lost that. You're like, ego goes because you're stuck with yourself. You gotta face who you are, right? So it's like, this is who I am, and then you own who you are. I think that's the main thing: is relax into who you are, own it, and keep going. That would be my advice: is relax into who you are, own it, and keep going, and stay true to who you are. Yeah. I mean, it leads me very nicely into my last question, which is future projects and any final message you have for our community out there. Yeah, so there are plenty of future projects. I'm working with a producer called DJ Dean. He's actually met in a funny way. I was performing at an event. It's funny. This is why I'm going to have to answer this question in this way, is to say that the future projects and whatever projects, this is not just to me, this is again for your previous question, is networking is key. And you never know, someone you met like 5 years ago, 3 years ago, whatever, they could come up in your life again. It's about keeping those bridges and being cool with everyone, because you don't know when that person might introduce you to someone. And then like there's that thing, they call it the 6 degrees of separation. You're 6 people away from anyone in the world. So yeah, that person introduced me, for example, to a producer. And to be honest,
I don't normally like that many producers, and I was like, this guy's pretty decent. Like he's tunes. So we went down to a place in Notting Hill called Pirate Studios, and he played me beats. I liked them. They were like house kind of tracks, and I haven't really done many of them, so it was a challenge. But yeah, I wrote a track to one of his beats. Okay, it took a little while to get it right. We did a few kind of, home sessions on the Skype calls and whatever. But yeah, I got a track coming with him. I'm producing my own stuff as well because I love it. I like composing. So I've got all of that coming, and yeah, I'm excited because I might even run a few competitions for songwriters out there. Oh, wow! Okay. Turkish Cypriots, whoever you are, whatever you are, check out my Instagram. It's Cozy's World, Kozys World. Follow me and stay tuned because I'm going to be doing some competitions, and in return for this prize that you will get for if you're a songwriter and you're a singer, is I will give you a free song worth $2,000, because normally I charge $2,000 a song if someone wants to minimum want me to produce a track from scratch, because it takes weeks. And yeah, so that's coming up. Oh wow, sounds very exciting. So watch this space. What exactly? You took the words out of my watch this space. What's your last message to our community? My message to the Turkish Cypriot community is we are some of the most hardworking community, and obviously we're in first, second, maybe third generation. We're not maybe as old as some of the communities in the UK. So my message would be is, guys, you need to do you and do the best you could do, because the fourth, fifth generations are only going to expand and become more stronger. So be the best person you can be. Definitely, that's really sound advice. And what's really good is that we're all coming together, and people like yourself leading people in the music industry, the art industry, and lots of others actually coming out and speaking about your life experiences, I think is really, really important. So thank you very much. You're very inspirational, and I think you've given a lot of sound advice to our youth, and I think they look up to you. So thank you very much for all those lovely words. It's great and very positive as well. We are going through this pandemic, but you're right in saying that you've just got to be true to yourself and just take it easy and be relaxed, and just use this time to find yourself, and maybe all those things that you couldn't quite do before, that you didn't have the time because it's the rush of life going from here to there. You've got that time now. Like, you've been able to record a lot more. You were talking about all the things that you've done in the studio that you probably wouldn't have had the time to do because you'd be busy performing, because you're a very popular artist. So I think that's really, really good. Thank you very much, Ali, Cozy, for coming on and speaking to us, and we look forward to speaking to you again. Best of luck with everything. That's it from Eurogenç TV. Continue watching the festival. Have a good evening. Bye. See ya. There she was, just standing there, looking into my eyes with a solemn glare, a smile so intriguing. There is magic in the air. The sun, it kisses on her skin. Her beauty flows through her horizons. The sound of waves against the shore has got my heart beating for more. Her beautiful eyes, beautiful smile, she's everything that I could ever dream of. Her beautiful eyes, beautiful smile, she's everything that I could ever dream of.
My strings play on her solemn glare and mirror the feelings in the air. Her smile now I'm believing. With these waves now I am there. Like water flows, our love will flow. I can be her superhero. Melodies to soothe her soul. We'll slow dance to the morn. Her beautiful eyes, beautiful smile, She's everything that I could ever dream of. Her beautiful eyes, beautiful smile, She's everything that I could ever dream of. We are connected from soul to soul. We go from London to Chicago. Our love goes back to 1,000 zeros. We sail away to the sunshine. Her hair blows with the summer breeze. We kiss into the sunset. Her eyes and mine feel complete. Her her beautiful eyes, her beautiful smile, She's everything that I could ever dream of. Her beautiful eyes, beautiful smile, She's everything that I could ever dream of. Her beautiful eyes, her beautiful smile is everything that I could ever dream of. Biliyor musun? Erken rezervasyon başladı. Yazın en renkli fırsatları cyprusparadise.com'da. %40, %50 hatta %60'a varan kaçırılmaz indirimler. Erken rezervasyon yap, uçak bileti fiyatına paket tatili al. Uygun fiyata Kıbrıs tatilinin adresi cyprusparadise.com. Zaman akıp gitmeden acele edin. Bir bakmışsınız yaz gelmiş. Cyprus Paradise. Tatiliniz bizimle güvende. Kalitenin, güvenin, hızlı teslimatın adresi Ancon Furniture. Ancon Furniture ailesi olarak yeni ürünler ile hizmete devam etmekteyiz. Yeni model koltuk takımlarımız, yatak mekanizmaları bir dokunuş ile açılıp bir dokunuş ile kapanabilmektedir. Bir dokunuş ile açtığımız yatak mekanizmasının yatak çarşafı kullanıma hazır, serili olarak içinden çıkmaktadır. Yıl sonuna kadar herhangi bir koltuk takımı alan her müşterimize akıllı sehpa hediyemizdir. En iyi ürün, en iyi fiyat. Sadece Ancon Furniture'da. Bize uğramadan karar vermeyin. En iyisini biz yapana kadar daha iyisi yok.
As we are continuing with our festival, we are now connecting to all our viewers from around the world. Festivalimiz devam ederken dünyada bizi izleyen halkımıza uzanıyoruz. Dünyadaki bütün Kıbrıs Türklere selamünaleyküm. Hello from Riyadh, Saudi Arabia. Birmingham'dan selamlar. Adana'dan selamlar. Selamlar from Cyprus. Selamlar from Cambridge, UK. Skoşa'dan. Selamlar from America. Hope everyone is staying safe and healthy. Selamlar from Larnaca Airport. Selamlar. Yeni vasileler selamlar çok. Enfield'dan selamlar. Selamlar. From Upminster, Essex. Parliament Londra'dan selamlar. Çatı. Selamlar from Gene. Selamlar from TCCA. Pakistan'dan selamlar. Bengal'dan selamlar geliyor. Hi, my name is Ahsan Mehmet Kadri. I'm from Sydney, Australia. Suzanne from Wyndham, Norfolk. Dünyanın dört bir yanında yaşayan Kıbrıslı Türk dostlarımız, sizlere Kuzey Kıbrıs'ın en güzel kenti Gazimosa'dan selamlarımızı, saygılarımızı yolluyoruz. Hepinize sağlıklı, güzel günler diliyoruz. Ayrılıktan yana kaç şarkı varsa hepsini bu akşam çal benim için. Tüm zarar ziyanın hesabı bende. Birkaç sitem daha kal benim için. Tüm zarar ziyanın hesabı bende. Birkaç sitem daha kal benim için. Pişmanlık duyup da bir gün anarsan, neredeyim, nasılım diye sorarsan. Pişmanlık duyup da bir gün anarsan, neredeyim, nasılım diye sorarsan. Bir ayrılık şarkısı seç, sessizce çal benim için. Yüreğin ellerinde, öylece kal benim için. Aynanın karşısına geç, yüzüne bak benim için. Eğer ki ağlıyorsan, bu yaşlar bizim için. Bende emanetin her elin varsa, aldama bedeni yık benim için. Böyle paramparça yaşamaktansa, kalbime bir kurşun sık benim için. Pişmanlık duyup da bir gün anarsan, neredeyim, nasılım diye sorarsan. Pişmanlık duyup da bir gün anarsan, neredeyim, nasılım diye sorarsan. Bir ayrılık şarkısı seç, sessizce çal benim için. Yüreğin ellerimde, öylece kal benim için. Aynanın karşısına geç, yüzüne bak benim için. Eğer ki
Bu yaşlar bizim için. Aramıza dağlar, düşmanlar, yalancılar girdi. Beni sana herkes anlattı, o bir şeytandır dedi. İnanamadım ben duyduğumda, beni terk ettiğini. Sende hiç vicdan yok canım. Aşkımıza gözler, yalan sözler, kitapsızlar girdi. Seni bana herkes oyunlarla kahretti geçti. Güvenemedin sen hislerinle, seni aldattın sandım. Sende hiç insaf yok canım. Yaralara yalvartma, yüreğime taş basma. Yaralıyım anla, beni sorma, düzelirim inşallah. Yaralara yalvartma, yüreğime taş basma. Kendimi saldım, beni sorma, unuturum inşallah. Aramıza dağlar, düşmanlar, yalancılar girdi. Beni sana herkes anlattı, o bir şeytandır dedi. İnanamadım ben duyduğumda, beni terk ettiğini. Sende hiç vicdan yok canım. Aşkımıza gözler, yalan sözler, kitapsızlar girdi. Seni bana herkes oyunlarla kahretti geçti. Güvenemedin sen hislerinle, seni aldattın sandım. Sende hiç insaf yok canım. Yaradana yalvartma, yüreğime taş basma. Yaralıyım anla, beni sorma, düzelirim inşallah. Yaradana yalvartma, yüreğime taş basma. Kendimi saldım, beni sorma, unuturum inşallah. Yaradana yalvartma, yüreğime taş basma. Yaralıyım anla, beni sorma, düzelirim inşallah. Yaradana yalvartma, yüreğime taş basma. Kendimi saldım, beni sorma, unuturum inşallah. Unuturum inşallah, unuturum inşallah. Next, an amazing individual, Soner Karagözlü, and his organisation, Edible London, a North London-based organisation built to decrease food poverty. Soner has prepared a short clip showing the importance of growing your own fruit and vegetable, and he's linked this to the Turkish Cypriot culture. Watch his show and listen to his message. A moving interview also follows. Kuzey Londra'da Edible London'ın kurucusu Soner Karagözlü bizlere kendi sebze ve meyvelerimizi yetiştirmenin ne kadar önemli olduğunu Türk kültürü ile bağdaştırarak önemli mesaj veren bir video hazırlamıştır. Gelin hep beraber bu videoyu izleyelim. Hi, my name's Soner, founder and CEO of Edible London, and we are absolutely delighted to be welcomed and be part of the Turkish Cypriot Culture and Arts Festival, which is going to be held this year online. And today we're going to be sharing a little bit about the culture, what sort of inspired me to get into organic farming, and how that correlates with the culture back in Cyprus. So
you know, the reason why we're starting this recording in a local grocery shop as well, not for no advertising reasons, but for me growing up in London and being so far away from Cyprus, it was hard to find the cultural foods we used to. So you can be sure to find everything when you come to the UK. It's got so much diversity and it incubates so many nationalities, which is one of the things I absolutely love about being here in the UK. So some of the things we've got in front of you today are typical Cyprus products. So we've got some Cyprus olives here, and these are them once they've been marinated, and it takes a lot of time and love and nurture to actually create a good Cyprus olive. And there's reasons as to why Cyprus products grown in Cyprus also have so many nutritional and amazing flavors, and that is a lot to do with the red soil, which I will talk about a little bit later on. But for now, I just want to go through a couple of the products that we have got and we can grow here in the UK. I actually started growing my first olive tree about 3 years ago, and beginning of this year we got a harvest off of it, marinated the olives, and they came out amazing. And this is the way you would usually find the fresh olives when they're harvested from the tree, and these are imported from Cyprus as well, which is absolutely phenomenal. Moving on, I know we can't grow çörek here, but çörek is something that is really traditional and part of our culture. Bread is really, really important. So you'll either find something called çörek or Turkish round bread, and it sort of just complements everything else we're going to do. Thankfully, where we are, they've also donated us some bits today, which we're going to take back to the base and make a lovely cultural Turkish Cypriot salad, which we're going to share out with our volunteers. Moving on, some of the products that I do grow over here in London. So we get the Cyprus seeds and we plant the products over here. Obviously, again, going back to the red soil that's indigenous to Cyprus, the products do not grow the same as Cyprus and not as flavoursome, but we still can grow them over here. This is parsley grown in the UK. This is coriander grown in the UK. This is rocket grown in the UK. And this is spinach also grown in the UK. And these beautiful little items here, capers and also the pickled caper leaves, these are usually something that would be discarded as a thorn or as a weed. However, you know, these again, very much part of our culture, very much part of products that you will find in Cyprus, and you can find them over here. So a little bit about the culture side of this. You know, growing up with my dad was very much a Turkish Cypriot, and a lot of the food we ate at home was, you know, Turkish Cypriot inspired. And you know, we can't grow things like gologaz and bulles in the UK, but we had a greenhouse in the back of my garden. So it was astonishing to grow up and find that my dad was introducing all of these products in here in the UK, and we were growing them in the back of our garden. So this was the first experience I had to cultural foods and being able to have access to the food that we have at home. And yeah, just thankfully to organisations in the UK that do actually stock Cyprus products, and across the board, other nationalities and cultures as well. But yeah, specifically about Cyprus, it's nice to find that food, and it's nice that my dad sort of taught me about these products when I was a young'un. So yeah, we're going to move off from here and just show you a little bit more about where we're growing, and yeah, see you soon. So big love. So we're back at base now. Just want to quickly just run through a few things and a few recipes that have been really important to my diet, I suppose we can say. So this is the spinach that you can grow here in the UK. Again, when you're growing spinach in Cyprus, it does come out differently. I can't lie. You know, we've got the red soil out there, different climate. So the spinach does go. I can tell you what is different. You know, the flavour of the spinach that is grown in Cyprus has a much more earthy sort of flavour. And the shelf life of the products that are grown in Cyprus is a lot better as well, because they're grown outdoors and because they're grown in such extreme soil conditions. You know, they end up having a lot more life in them. But this beautiful bunch of spinach can be prepared into something called spanakh börek, which is basically a pastry with spinach inside, and it's mixed with loads of other ingredients. I'm not going to give you the ingredients. You can do a little bit of research yourself. But a spinach börek is really, really traditional, and this is something that I absolutely love eating, and you smell it in Cyprus when you wake up, especially if your nan's baking them fresh. It's absolutely amazing. Also, we're going to be moving on to one of the growing spaces that we've got here. And again, unfortunately, because of the month, we ain't got much of this stuff in the ground. But just want to run through a few traditional Cypriot salads that my dad always used to make. So rocket.
and not mixing everything. Everyone thinks that a salad, you know, just mix everything, anything goes in a salad. There's certain flavors that go really, really well with other flavors. So one of the salads is the rocket salad that I really like. And it's got rocket, tomatoes, cucumbers, a little bit of dried mint, lemon, olive oil, and a touch of vinegar. Now, some people will also add capers into the salad and some gabbar, which is the capers, the actual leaf of the caper. And again, this is a phenomenal salad. Parsley is another one. Parsley is beautiful with just red onion, something called summak, and just a little bit of lemon and olive oil again. And you know, it's not a complex salad. You're using 2 vegetables, and yet it is absolutely amazing. Coriander is a weird one. I'll be honest with you. Like, coriander is used, but it's such an overwhelming flavor. Through experience in making salads, especially in a Turkish household, you will always hear someone saying, don't use too much coriander. The whole salad will taste of coriander. So coriander is a good one, and it can be chucked in with the rocket salad. But I tend to like to do a coriander salad with more of a lettuce base. So you do get some nice icebergs and cos lettuces that are grown in Cyprus. However, my advice would be always mix it in with a lettuce because they complement each other. And coriander and rocket, they're both very distinctive flavors. So yeah. Now, my favorite salad that my dad always used to make, and we're going to pop off to the roof now because we actually let the semizotl, which is also known in English as purslane and cress, I believe. But it's an amazing salad, and it takes time and love to actually make it. So, you know what, without any further ado, let's bounce out to the roof and I'll show you. So, I would have loved to have been making this video in the summer, guys, because we would be able to show you so many Cyprus products that we grow, so many products from all across the world that we grow, but more specifically to Cyprus, you know. However, we do have a little bit of semizotl, aka purslane, left on the roof. And the reason why we've actually left this to grow is if you come right in here, my dear friend Robert. By the way, everyone, Robert's recording and is an absolute star. You see inside here, what you will find is seed pods. These little black seeds here are seeds for next season. So this is sort of why we allow some purslane to grow and grow to seed. Because as you can see at the top, where the flowers are produced, right inside here is a cosmos of seeds which we use for next year. But the purslane, and why this means a lot to me, this was my dad's favourite salad, and this is a typical Turkish Cypriot salad. You know, not many people in the world actually know what purslane is. And it takes time. So you have to pick off all of the leaves, these beautiful leaves. And I must be honest, you know, when purslane is grown in the peak of summer, the leaves are maybe 10 times that size. But all the leaves need to be pulled off. You chop tomatoes, again, dry mint, a little bit of vinegar, lemon and olive oil with a touch of salt. And that salad there is by far one of the best salads I've ever had. And it's literally purslane, tomatoes, bit of dried mint, lemon and salt. Some people like to put onion in it. I don't. You can do. It's entirely up to you. But work it however you like. And this is just, you know, evidence. We're now in November. And we're still actually got purslane that's growing. So it's phenomenal. And if we just pan down over here as well, we've got some amazing chilies that we've been growing on as well. And chilies, you know, if you know anything about Turkish Cypriots, you'll know that we absolutely love chili. Chili peppers is part of our culture, you know. So some amazing chili peppers that grow absolutely amazing. And these are bulli chili, that's what they're called in Turkish. And I actually never knew that bulli chili can go red. So this is a learning curve for me as well. So for me, guys, I mean, all my passion for growing, it comes from our culture, you know, and even our culture back at home in Cyprus, it's been lost, you know. I think we could say this across the board to all cultures. You know, it's food that connected us. It's food that brought our cultures to these Western worlds, you know, to these Western countries, shall I say. And I almost feel, without having a rant, that a little bit of our culture has been lost. You know, I go back home to Cyprus and I see that sort of Western consumer mentality being adopted. Not many people growing in their gardens. I had family members that would guaranteed have products growing in their garden. So this shows that you can make it happen. No matter where you are, a roof space, a community space, at home in Cyprus, anywhere across the world, we can remain true to our culture, remain true to our food. And if we remain true to that, everything else just magically happens, you know?
So yeah, it's amazing to be able to show you guys the food. Again, you'll have a little bit of an update in the summer when you actually see the flourishing amount of food that we're going to be producing in the heart of Haringey. So yeah, big love. See you in the office. There are no potatoes like Cyprus potatoes, babam. This was something I grew up hearing quite a lot from my dad. And, you know, it was hard for me to make the correlation between and distinguishing between, you know, are we trying to claim this sovereignty over our food? Or is there actually a reason why Cyprus potatoes taste so good? So yeah, growing up and hearing all the things that my dad used to tell me about our culture and about Cyprus and you know, why gologas and why Cyprus potatoes are so nice. I was always intrigued from a young age to find out, you know, and because I'm a little bit of a rebel as well, you know, I believe in solidarity across the board. So, you know, my dad being a Turkish Cypriot and me being a Turkish Cypriot, are we showing favoritism to these products because they come from our country? Or is there actually a reason? And oh my God, how mind-blowing. You know, I am going to, there's a couple of facts that I've actually put down here, guys. You know, I didn't know, and I only found out, you know, through studying and through being inspired in our culture, you know, that in the 7th century BC, you know, Cyprus was renowned for growing olives and potatoes. And the reason being is because of the red soil. You know, and the red soil in Cyprus is rich with so many nutrients and so rich that they actually excavate soil from the center of Cyprus and take it to the coastal areas of Cyprus so they can grow Cyprus potatoes. It's absolutely amazing. I mean, the armada of information that you will find from this tiny little blimp on the plane of the earth that we live on is unbelievable. You know, there is now today 2.5 million olive trees just in Cyprus. You know, and that for me is unbelievable. And the fact that, you know, this history, this sovereignty, this culture, it stems from medieval times. You know, my dad ain't that old, but he sure was onto a winner when he was giving me this information. Cyprus citrus fruit as well, you know, it's botanically classified as the citrus paradise, if I'm not mistaken. You know, this is the sort of what it's known as, and the grapefruit that's grown in Cyprus as well. If anybody knew the benefits from the grapefruit, not only there being vitamin C, but also containing, you know, levels of potassium, magnesium and folate, and not just that, it doesn't stop there. You know, the correlations food has with our culture. So to explain that, you know, I'm born and bred in London. I've lived in London my whole life, and I very much remember it was part of our culture that, you know, my dad would peel a grapefruit and he would have it peeled, take all the skin off of it, but he wouldn't eat it then. You know, he would put it in the fridge and then wait for it to pre-cool a little bit and then take it out. And he would be a little bit naughty, especially up until he got diagnosed with diabetes. He'd stick a bit of sugar on it as well. And, you know, the correlation I'm trying to make here is our culture comes from food. It comes from what we eat. And in what we eat, you know, the same way they advertise Foster's, you know, it takes time. You know, food takes time. This Western culture that we've adopted with pre-packed food and you know, mainstream supermarkets selling food that's, you know, that can last in the freezer for up to 6 years. You know, how can that possibly have any nutritional value? And the correlations that has to the social impact, you know, the fact that we are not with our family growing fruits and vegetables in our garden. We are not having the experiences that I had with my dad. You know, although I do what I do, and I am very much committed to making a change globally, not just tackling, you know, this title of tackling food poverty. That's not my mission statement. That's what we're doing right now. But my mission statement is to eradicate food poverty and to bring back sovereignty to all cultures, to all countries through what we grow. And it's through what we grow that we bring back that sovereignty, you know. And what does sovereignty mean? You know, what was Nelson Mandela fighting for? One of the biggest things this man fought for was sovereignty over our land. That any free man deserved access to land, deserved the right to grow and provide for his own family, you know. So correlating this back to what I've seen in the most recent years, I can say the most 15, 20 years,
in Cyprus is that there's been some exponential growth. There's been some amazing things happen in the Turkish side of Cyprus, you know, on a global scale as well. Our import and export has extremely, you know, increased. You know, we're now like the peninsula for certain products that are produced for markets like Asia and Europe, and this is phenomenal. However, when we look at what's actually been adopted in Cyprus, it's almost like that commercial world has also been adopted, because, you know, I go out there to see my cousins and my cousins are all busy and everyone's on Facebook and everyone's on technology and everyone's replacing their beautiful gardens with fruit trees and fruit and vegetables that they sustain their lives with concrete and swings and slides. So I suppose there is a little bit of a call to action, and I suppose what my story is about and what I'm trying to share here is that what I was taught through my dad and what my dad was taught through his dad before him was to be stewards of the land. You know, my dad taught me about feeding people. It was what my dad, it wasn't that he taught me and he said, here son, I'm going to teach you how to be, you know, a human being that is there to feed and keep our family together. He never said it. I just witnessed it. I saw him, whether he had money or not, he would go to our local grocery shop, Raifabiz, and he would get food on veresiye, on credit, you know, and the whole family would be around my house. And I'm sitting there growing up as a teenager thinking, hold on a minute, I'm wearing Puma trainers getting bullied in school because I ain't got Nike or Adidas. But you're inviting like 20, 30 members of our family around every week. But you know what? Was priceless. I would rather go back in time and take away all them times that I built resentments and upset and felt, you know, like, why haven't I got these trainers? I was eating the best of food at times, you know, the best of fruit and vegetables that we were growing in our garden. I would love to show you a picture of my garden from like 1985 to 1992 because it was a greenhouse. Our house was the only road on Grenoble Gardens that had a greenhouse in the back garden. And it's so important. I can't explain to you, you know, what I've done in the past 3 years, what I've built, this community organization aimed at just, you know, rebuilding communities. It's all been through cultural principles, you know, principles of life that we all need to eat, that eating is important. That food connects us all. Although this is being shared on a Turkish Cypriot platform, and please understand, I am so proud to be a Turkish Cypriot. However, I believe that all cultures in this aspect have lost their way a little bit. You know, all of us, when it comes to food, have adopted this very quick textbook way of tending to the need of hunger. However, it's not about tending to the need of hunger. It's about understanding that in cooking food, in preparing food, in going to your local grocery shop or a local market, an outdoor market, where you meet people that, you know, they're family businesses. This is where the magic happens. So it's not just the journey to the food. It's not just the journey in the food production. It's what we can do as individuals, as ambassadors of our culture. You know, we are tasked with that. This is our responsibility to keep our culture alive, to keep the way we grow food, the way we produce food, our indigenous foods to our culture, to keep them and not sustain them, regenerate it. Adopt this regenerative model instead of just that sustainable model, which means, you know, we will keep doing what we can to sustain what we have got. We don't need to sustain anymore. The word sustainable should only be applied in businesses when you're talking about finances. We need to be financially stable or financially or work towards being a financial sustainable company. These are where we use the word sustainable. In any other aspect of life or community or projects or visions, I believe we as human beings, all of us, should adopt this new word, regenerative, because regenerative is what changes the world. Regenerating our
our passion for growing food, regenerating the land that grows the food, regenerating the family aspect to harvesting the food and cooking together and teaching our family and our young'uns. You know, I've got a voice note from my nan, and she sent it to me from Cyprus, and it was about a Turkish tradition. You know, my partner saw my son's teeth. She was the first one to witness his 2 teeth break through his bottom gum. And I was speaking to my nan over the phone, and it was just beautiful. She was like, oh, you know, who saw the teeth, Soner? Who saw the teeth? And I was like, it was my missus. She was like, right, listen, you need to make golifa. And golifa it's like a fruit mix, and you use like bulgur wheat, you use pomegranate, raisins, and you make this beautiful little, it's like a fruit salad, I suppose you could say it. Very, very cultural. And she said, you must make sure your missus gives the baby the first bit that he eats. And you know, these parts of our culture should not be forgotten. So I would like to end this to a message to all my elders, to all our ambassadors of our heritage, of our culture, and this is across the board, to all elders in all communities and all cultures. You are tasked with a massive task, that our culture and our sovereignty and what we as human beings, you know, live our lives by is not forgotten. You know, it's your job to teach us, you know, the traditions and the cultures, and remind us of the foods that are being forgotten. A very sad bit of news, which might seem completely uncorrelated to what I'm saying here, but I found out 2 days ago that the northern white rhinoceros, the last one on this planet, died, which means it doesn't exist anymore, and it can never, ever, ever come back. And this is a sad moment for me. This is a really sad moment for all of us as human beings, because it is through our hands that these matriarch creatures, these owners of sovereignty and heritage and culture, are being lost and are dying and being forgotten. This is what's happening to our culture. And it is up to our elders to reinstate that knowledge into us as our youngers, as ambassadors of our futures. We need you. So again, I want to send a massive big love out to the Turkish Culture and Arts Festival, and to all organizations that are merely being platforms to resonate and you know, scream off the top of buildings of the good work that so many people are doing in the communities, and how a variety of organizations and activities can bring so many people together. I would just like to remind you all that no matter what we are doing on earth, food connects everything. Nothing but big love. And I would like to send a lot of love to my dad, who passed away on the 26th of December. It's coming up to 2 years now. Ural Mustafa was his name. And he was a very important man in this country. You know, when he came over in the Windrush times. You know, maybe as Turkish Cypriots, we might not fall under the category of BAME, but, you know, being a Turkish Cypriot in London, I don't know what category I sort of fall under, to be honest with you, because let's be honest here, you know, I'm not born and raised in Turkey. I don't come from Turkey. I'm not born and raised in Cyprus, although that's where my lineage and my family comes from. I'm born and raised in England. I'm a British citizen, but I'm not English. So I suppose I fall under a little bit of a lost category. However, I'm not lost as a human being. I know my purpose, I know my place, and I know that we together, as a nation of human beings, need to honour and respect all of our individualities, all of our cultures, and teach and share them across the board. In memory of my dad, big love. Good evening, everybody, and our live festival continues. And now I'm really happy to announce that we've got Soner Karagözlü, who is the CEO and founder of Edible London, with us. Welcome, Soner, to the festival. How are we today? Yeah, really good. Humbled to be here. Yeah, I mean, we've watched your video just now and all the strong messages that you've put across to our community
But before we go into that, can you first of all tell us about all the exciting projects that you're about to launch? Wow, where do we start? So I know we've given a snippet of what's going to be happening in Cyprus. So I can proudly say the blueprint is complete, you know. I mean, we are in the process of stabilizing now and making sure that our distribution center finds a solid home where we can continue our work in the matter of food aid. But we're also slowly developing more growing projects behind the scenes as well. So Cyprus is on the cards. It's now moved past, you know, planning. It's now getting to the point where, you know, we're going to be getting on a plane and going out there and making some visits and start looking at some land. Over here in the UK, we've started a new project up in Barnet. And we've got another project that's pending with a Haringey Council-owned building as well, which is a really exciting project. It's a kitchen garden sort of project. But yeah, I think without attaching to a certain place, I think what's great is Edible London has actually got so much diversity, so many skill sets, so many able bodies. That is, you know, the world is your oyster. You know, for a vegan, that's not really good. So yeah, maybe we shouldn't eat oyster. But either way, the world's your apple tree, I suppose. Yeah, it is. I mean, we've watched your video and your piece for the festival, and it's absolutely amazing and very moving, and lots of strong messages specifically to the elderly within our Turkish Cypriot community. But what I wanted to also ask you is what is your message to our youngsters, to our youth within our community? Well, yeah, I mean, just following on from what I said to our elders, I mean, we need them to show us the way. You know, we need our elders to guide us and teach us of our culture. And I suppose that the flip coin to that, my message to the youth would be to remember where we come from. You know, what our traditions are and the reasons for these traditions. You know, you know, just giving your baby Golifa and making sure that you're the one that's seen your baby's tooth and you do it, and you know, making sure your child gets circumcised on an odd number day, you know, or an odd number age. So these things, they're culture. That's what they are. They're traditions. They're culture. And you know, there's a lot of food that we used to grow, that our parents and our parents' parents and our grandparents used to grow. These are things we've lost. You know, I've done it, but it's a rarity. You know, my dad was a farmer, but when I go back to Cyprus and I see my younger cousins, they're all on the computers. They've all sort of adopted this Western fast track world, and we don't need it. You know, get in your bakjes, spend time with your nene, with your dede, learn what they've learned, and remember our sovereignty. This is what they can hand over to us. They hand over our roots, our culture, recipes to make paluze. Now, you know what? There ain't a recipe book for this. You know, my dad used to make paluze in our garden with the grapes. Most people don't even know what paluze is. Yeah, can you tell us what it is? It's like a jelly made out of grapes. And it's called paluze. I think that's actually the Greek name, but you know, Cyprus is Greek and Turkish. It was always Greek and Turkish Cypriots, you know, the Republic of Cyprus. So I actually don't know the Turkish name for it, but it's beautiful, you know, and this is culture. This is the Cyprus culture. So, you know, my message to the children, what is it? It's slow down. It's nice to be young, you know. And start looking at the world and what's really going on out there, and realize that you guys are the ambassadors of our future. You know, it's down to you guys to learn from the elders, like I need to learn from my elders. My nan sent me a minute video the other day, a voice recording, teaching me how to make golifa and saying to me, Nenem, make sure whoever saw the baby's teeth, you feed the baby a little bit and then share it with your neighbors or your friends. You know, I think that's very important, isn't it, to actually make sure that all of these sort of recipes from time ago are preserved and that we actually pass it on and that it's not forgotten. Can you tell us your favorite recipe or your favorite thing, Turkish Cypriot thing that you like to make? Oh, sütlaç. I love my sütlaç. I love it. Yes. And you know what? Very, very recently, one of my friends does a vegan sütlaç as well, which is phenomenal. So it's not with milk. Yeah. For me,
It's a hard one. Mahallebi. Okay. Sulu mahallebi. Every summer, my mum and dad, they'd make sulu mahallebi with rose water in the water. That's one of my favourite dishes. Yeah, definitely. I mean, thank you very much for giving us a few minutes of your time. Obviously, that video, I think it's going to go viral because there's lots of strong messages in there, and you've got to continue to do that for us, and you've got to continue to come onto our programs and talk about Edible London. I mean, all the stuff in Cyprus sounds absolutely amazing. It's amazing that you're making these links. I think it's so important, isn't it, to get Turkish Cypriot Londoners to communicate with people back in Cyprus, and like you said, to get the youth to sort of think about their roots and link up. And I think that's the best way, isn't it, to actually go out in the garden and do physical things. And just before we sort of log out, can you tell us about what's happening in London and your last messages? Because currently, obviously, we're in a lockdown again. What's your message to our audiences out there that are currently watching us and are obviously at home at the moment? So I suppose it's kind of, I think my message, and this is a message, I've realised that because Edible London, because we have got so many skill sets and so many people in Edible London, and we're doing so much, I suppose organisations and people out there and funding bodies out there are looking in and thinking, oh, Edible London are smashing it, they don't need their help. They don't need help. We do, guys. We are still doing everything we do on a shoestring. And although we're achieving so much, we need the support of our community. I keep saying it, there is so many grocery shops that are Turkish owned on Haringey High Road. If every one of them were to donate one box of fruit, one box of vegetables once a week, we could feed hundreds more. So it's teamwork makes the dream work. I keep saying it. Our connections in Cyprus with the Medi Foundation. This man again is connecting dots. It's teamwork that makes things happen. So my last message to everyone is we need your support. We need support. We need people to spread the word, and we need people to understand that you can do it too. There's no difference to me and Edible London to any other person who wants to make positive change. You can do it. Yeah, thank you very much, Sanat. And you always bring such positivity. You've got such a positive energy. And you were saying to me off the camera that you're always smiling. And I think that's how we always remember you, as always smiling through diversity, because it's not been easy. But what you're doing is absolutely amazing. Thank you very much, Sanat, for giving us your time, and good luck with everything. Edible London all the way. Thank you. Support, support, support. Thank you. Good night. Big love. Thank you very much. And now we are continuing with our third Turkish Cypriot Culture and Arts Festival. And next, we have a very interesting virtual book club program with Yaşar İsmailoğlu, a very well-known author. Here we will learn about Turkish Cypriot literature, and he will be giving us his recommendations. Yaşar Bey's top 10 reads. Online 2020 Kıbrıs Türk Kültur ve Sanat Festivalimiz devam ediyor. Şimdi sırada Türk toplumu tarafından bilinen değerli Yaşar İsmailoğlu'nun yapmış olduğu programı ekranlarınıza getiriyoruz. Değerli yazar Yaşar İsmailoğlu sizlere en beğendiği 10 kitabın tavsiyesini ve özetini sunacaktır. Sevgili izleyiciler, her şeyden önce 3. Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali'ne hoş geldiniz. Korona nedeniyle bu yıl parkta yaptığımız festivalimizi maalesef yapma olanağımız olmadığından bu yıl online üzerinden size ulaşmaya çalışıyoruz ve kültürümüzden örnekler sunulacak. Ben bugün burada Kıbrıs'ta sanatçıların, yazarlar ve araştırmacıların yayınlamış oldukları son kitaplardan birkaç tanesini seçtim. Onları size tanıtmaya çalışacağım. Tabii ki son yıllarda çok kitaplar yayınlanmıştı. Bu güzel gelişmedir. Çünkü eskiden çok parmakla gösterilen yazar ve yayınları şimdi hemen
her ay bir kitap yayınlanmaktadır. Bu toplumumuz açısından çok güzel bir şey. Kitaplardan bahsetmeden önce, her şeyden önce Kıbrıs'taki birkaç önemli yayın evi ve kitap evlerinden bahsetmek istiyorum. Bunların başında benimle beraber çalışan Işık Kitabevi, Rüstem Kitabevi, Doku Kitabevi ki bu da Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı'nın yayın evi ve kitabevidir. Deniz Plaza ve İletişim Kitabevi. Tabii şüphesiz birçok kasaba ve şehirlerimizde birçok kitabevi vardır ama bu biraz sonra anlatacağım, tanıtmasını çalışacağım kitapların birçoğunu bu kitap evlerinde bulabiliyorsunuz ve son yaptığım araştırmada web sitesine bu kitap evlerinin isimlerini tekrar vereceğim. Web sitesine gidip oradan bunlara ulaşabilirsiniz, kitap order edebilirsiniz. Hepsine konuştum. Hepsi de yurt dışına kitap gönderme servisleri vardır. Şimdi başlarken benim seçtiğim kitaplardan birincisi Öylül bir Hüseyin Bahçan'ın hazırlamış olduğu, yayınlamış olduğu bir kitap var. Öylül 1. Yazar 1900'lerden 2000'li yıllara kadar Kıbrıs insanının her bağlamda ilişkilerini çarpıcı bir kurgu olaylar çerçevesi içinde anlatmaktadır. Çok ilginç bir kitap ve bunun yanında Öylül 1'de zamanın masasına yatırıyoruz atlası ezberlenmiş sloganlarda belirginleşiyor adamımızın bölünmüşlüğü atlasın beyaz denizinde karşılıyorum saçlarınla. Bu da güzel bir şiir kitabıdır. Bu da aynı zamanda kimindi bu? Özdengen'in. Onun hemen arkasından Tuz Dölü kitabı var. Bu da şair Fatma Akıl Hoca'nın 5. şiir kitabıdır. Ve ben kitabı getirdim. Fatma Akıl Hoca okuyucularına birbirinden değerli şiirlerle sesleniyor. İçinde acılarımıza, yaralarımıza, hani biz Kıbrıslılar diyoruz ya tuz bastı, tuz basarcasına okuduğum şiirleriyle hem hüzünlendim hem de gözyaşlarım aktı. Ben çok duygusal bir yazar şair olduğum için başka şair dostlarımın yazılarından da çok etkilenmekteyim. Şimdi burada Ayça Özkan genç bir şairdi ve 24 yıl önce 18 yaşındayken vefat etmişti. Ayça Özkan'ın geride bıraktığı şiirler ailesi tarafından 24 yıl sonra kitapta toplanarak yayımlandı. Ayça Özkan 1996 yılında 18 yaşındayken hayatını kaybetmesinin ardından geride bıraktığı şiirler 24 sonunda yayımlandı. Yıllar sonra bir araya getirilen tüm şiirler ve notlar Tamer Öncül, yine Tamer Öncül bildiğiniz gibi bizim ünlü şairlerimizden bir tanesi. Ve Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, aynı zamanda Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği'nin yöneticilerinden bir tanesi. Benim kitaplarımı da hep toparlayıp orada yayınlamış oldukları 5-6 ciltlik büyük bir kaynak oluşturdular. İşte Ayça Özkan'ın kitabı da Ay Işığı Sonatı. Ay Işığı Sonatı adlı kitapla toplandı. Bunun yanında yine Işık Kitabevi yayınları altında çıkan bu aynı kimdi bu? Dört Halil Mustafa Güven
anılarımızdaki ailemiz ve Kıbrıs'ın son 90 yılı. Bu Işık Kitabevi'nin Haydi Hanım'ın yönetiminde yayınlanmış kitap, özünde Dervişe ve Mustafa Güven'in hayat hikayelerini içeren bir biyografi şeklindedir ve 334 sayfa çok neşe ve hüzünlerin bir arada da yaşandığı bir aile dramı ama Kıbrıs siyasi gelişmelerinin ışığında yazılmış ilginç bir kitap. Tabii bunların arasında son zamanlarda siyasi anlamda Kıbrıs'ın sorunu konusunda birçok kitaplar da gelmiştir. Bunların arasında seçtiğim sevgili dostum Profesör Doktor Niyazi Kızılyürek'in Ulus Kaçağı yapıtıdır. Niyazi Yeni Düzen gazetesine verdiği söyleşinde kitapla ilgili şöyle diyor: hayat beni iki toplumlu, iki dilli, tek bölgeli kıldı. Kıbrıs'ın bütününün insanıyım ben. Niyazi biliyorsunuz aynı zamanda Avrupa Parlamentosu'nda AKEL Partisi milletvekili olarak çalışıyor ve üniversitede de akademisyen olarak, yazar olarak da. Bu yapıtında, ulus kaçağında ülkesi milliyetçiliğin bölücü çağrısının peşinden sancılar içinde sürüklendiğinde bu çağrıya uymayan, bu denilen iki dilinde bu çağrıya uymayan, bu nedenle iki yanında hep öteki, başka, yabancı kalan bir bölünmüş kimliğin hikayesini anlatıyor. Yani Rumlara göre Türk ajanıdır, Türklere göre de Rum ajanıdır. Dolayısıyla ne ona yararlanabiliyor ne ona, ama gerçek bir Kıbrıslı kimliği ile bize hizmet ediyor. Tabii bunun yanında yine sevgili hocam, dostum Mete Hatay'ın Eşik'teki Meseleler kitabı da ilginç bir kitap ve gerçekten çok kıymetli bir kaynak. Mete Hatay biliyorsunuz İsveç ve o bölgelerde üniversitede hocalık yapmakta ve 2014-2015 yıllarında yayımlanan makalelerinden oluşan bu değerli seçki Kıbrıs'ın gerek tarihi gerek güncel konularına girizgah niteliğinde, yani orada temel bir kaynak anlamında yazara bir soru sormuşsunuz da dinlemeye durmuşsunuz hissi uyandıran, Kıbrıs'ın hep kapı eşiğinde bırakılmış sorunlarına eğilen ve bu sorunları daha ayrıntılı irdelemek isteyenlere dostça kılavuzluk eden mütevazi bir el kitabı. Gerçekten ilginç bir kitap. Mete Hatay arkadaşımızın, hocamızın yayınladığı bu el kitabı. Bunun arkasından seçtiğim kitaplardan bir tanesi de neydi o? Kıbrıs Türk eğitim sisteminin tarihsel gelişimi, şura kararları ve eğitim politikaları. Yani eğitimle ilgilenen arkadaşlara benim de 1980'lerde Toplum Postası'nda yayınlamış olduğum Kıbrıs Osmanlı İmparatorluğu'nun son günlerinden İngiliz dönemini ve ondan sonraki Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar olan ilk ve orta öğretimdeki gelişmeleri ben araştırıp yayınlamıştım. Salih Sarp'tan arkadaşımızın da bu kitapta çok boyutlu bir sorunsal haline gelen Kıbrıs Türk eğitim sistemi için çözüm gayresi taşıyan zihinlere ciddi bir destek sağlayacak niteliktedir. Yani burada İngiliz yasalarının iki başlı eğitim sistemini gayet güzelce
inceliyor ve eğitimle ilgili ilgilenmek isteyen veya ilgilenen arkadaşlara bir kaynak kitaptır. Tabii ki son yıllarda başında söylediğim gibi Kibris Türk yazımında, şiirinde ve araştırmalarında birçok kitap yayınlanmaya başlanmıştır. Yeterli olmasa da iyi bir gelişmedir. Zaman kısıtlaması nedeniyle yayınlanmış olan Kıbrıs'taki tüm kitapları burada anlatmak, aktarmak imkanı yoktur. Ama bu anlattığım kitapların dışında benim yayınlamış olduğum ve son aylarda Kıbrıs'ta ve burada satışa çıkan Kan Kokusu, Son Dem, yani 1956-1967 yıllarında Kıbrıs'ın Dünü Bugünü alt başlığı ile Ayrılığın Tohumları ve 1964 Şubat Savaşı'nda, yani Leymos'unda toplumlar arasında gelişen savaşta günü gününe tutulan notlar ve 1964 tahmin edileceğiz gibi Kıbrıs tarihinde, Kıbrıs'ın bölünmüşlüğünde bir milat tarihtir. Çünkü Birleşmiş Milletler kararlarıyla, Birleşmiş Milletler askerlerinin adaya gelişi ve ben bu kitapta, bu benim Anılar dizisinin 4. cildidir ve 3 kitap halindedir bu. Burada ta Orta Çağ'dan bugüne kadar yapılan yanlışların ekilen ayrılık tohumlarının, ki ben onlara ayrılık tohumlar diyorum, zihinlerde olan Kıbrıslı Türklerle Rumlar arasındaki bölünmüşlüğün 1974'teki olaylarla coğrafi bölünmeye gidişinin nedenleri. Bu kitabı buradan benden alabilirsiniz, toplum merkezine alabilirsiniz ve Kıbrıs'ta da Işık Kitap Evi'nden isteyebilirsiniz. Tabii bu anlattığım kitapların dışında da çok kıymetli yazar, şair arkadaşlarımız var. Onların yayınlamış oldukları son kitaplardan da çok kısa sadece isim ve kitapların isimlerini aktarmak istiyorum. Örneğin Mehmet Yaşin arkadaşımız Yanan Eve Yolculuklar söyleşilerden oluşan bir kıymetli bir kitap. Ahmet Şimşek'in Hammurabisi, Bülent Dizdallı'nın Başhekimlik Anılarım, Gürkan Uluçan'ın Zamanın Aşkı, Mehmet Kansu Bir Elin Sıcaklığını Çaldım. Mehmet Kansu ben 19 Mayıs Lisesi'nde okurken, yani 1960'larda benim Türkçe öğretmenimdi. Sevgili Neriman hocamın Gül Damlası, kadın halleriyle ilgili güzel kitabı. Nezire Gürkan'ın MAT, Mehmet Ali Talat'ın isminin kısaltılmış şekli. Mehmet Ali Talat'ın özgeçmişiyle ilgili yazmış olduğu MAT kitabı ilginç kitaplar arasındadır. Bu yine konuşmamın başında anlattığım gibi eğer web sitelerine girerseniz bu yayın evleri ve kitap evlerinin oradan bu kitapları isteyebilirsiniz. Ben bu kitap evlerinin, yani Google'a girip kitap evlerinin isimlerini yazarsanız oradan hem bütün kitap listelerini görmüş olursunuz hem de kitapları nasıl istettireceğinizi, sipariş edebileceğinizi göstermektedir. Tekrar ediyorum, ben bu kitap evlerinin Işık Kitap Evi, Rüstem Kitap Evi, Doku Kitap Evi, Deniz Plaza, İletişim Kitap Evi. Tabii daha birçok kitap evleri de var. Mesela Google'da eğer
Kıbrıs kitap evleri başlığıyla girerseniz oradan bütün kitap evlerinin web sitelerine girme olanağınız vardır. İyi günler, iyi akşamlar, sevgilerle, hoşça kalın. One of our most well-known, award-winning theatre practitioners now, Osman Balıkçıoğlu. Here he will be showing his Turkish Cypriot comedy sketches. Be ready to be entertained, amused with his hilarious clips. Hepimizin tanıdığı, izlerken gülmekten nefes alamadığımız ünlü tiyatrocu Osman Balıkçıoğlu aramızda. Grubu ile beraber hazırlamış olduğu tiyatroyu izlemeye ne dersiniz? Baba çavri, gene tenhamı kestin, haşmalandık, taze bölünceleri bulduktan. Kaç defa söyleyeceğim ya sana, haşmarsın beni, buzluğumu. Ne oldu be? Göz görürken çeken yeni hesap ne oldu yani? Haşmadın yesin. Durma lan, Bana böyle ansızdan girdin içeri, vallahi kalbimi durduruyordum. Ben ne oldu gene de böyle ansızdan parladın bu adamı? Haşmalandı, taze bölünceleri benim güzel Hasan, Luruzina bölüncesi Allah için. Kıbrıs'tan yolladılar bana. Başıyla. Ama gerçekten Luruzina bölüncesiydi. Vallahi Luruzina bölüncesi. Ve çok beğenir bana Luruzina bölüncesi. Kalmadı bir bu çocuk tabağı veresin be. Ne kalması ya? Hepsini hasbalandı bu yavru balina. Allah için. Biletçik kaldıydı, onları da ben yedim. Şimdi benim sana 150 lira uzun balli borcum var. Sen sana söyleyecek. Sana söyleyeceğim. Tamam. Şimdi ben Kıbrıs'a gidiyorum ya. Bu miras işini halledeyim. Sen bana 150 lira daha ver. 300 lira gönlüme tabii. Allah için. Bak ama pis baba. Kazandınız ne herif. Böyleymişken de 150 lira da. Durmamın yarım sana sağ. De değirmiyorsam 30'da geleceğim. Allah için nedir bu çakı? Şunları gel. Şiş göbeğine böyle biz kendimizle gel. Gel kaçalım. Dur. Nedir bu haliniz? Ne oluyor be? Bayram. Ne üçünüz birden yeni anırmaya başlayan yavru eşecik gibi aa dersiniz? Ya Arife'sin senin ne işin var kahvede? Ne oldu be geldiysem kahveye? Allah Allah. Bütün gündür telefon açarım sana. Cevap vermeyin. Yok canım ben dedim. Telefonum çalmadı. Aramadın beni. Aradı baba kaç defa. Nene çok hasta oldu. Onun için anne aradı. Aradı. Dur bakayım. Yavrum. Ben de bal telefonun şarjı bitti. Bütün kahramanlığın bağırıp çağırmak öbeğe takıyoruz seni. Karıyı görürken bisiklet oldun ha. Hoppa çavri. Sana kaç defa söyleyecek? Aile işlerine karışmasın diye. Nedir böyle? Bisiklet olmadın mı be? Ne be sen almadın reçeteyi koca karını götürürsün, hapları getirirsin daha. Unutu götürürsün koca karıyı. Siz karışmayın bu işe. Karışmayasın paçavri bu işler. Ben ne çekerim? Bu namusun elinden siz bilir misiniz? Siz hiç merak etmeyin de ben onun hakkından geleceğim. Ya sen hakkından gel de bizi karıştırma. Bilir mi Ahmet Durmuş? Bilirim. Sen bilir mi Ahmet Karahasan kimdir? Bilirim onu da. Ahmet Ökener kimdir? Onu da bilirim. Bilirim. Kimdir bilir? Bilirim. Yasemin Bilat kimdir bilir? Hepsini bilirim be. Bilmezsem ne konuşayım be? Bunlar çatır izini alırlar bize. Ağlamazlar be bayram. Allah için sen de rüya görün ya. Ne ağlamazlar güzel Hasan? İzin almak için belediye meclisi lazım karar. Tamam ya bu saydıklarımız körümünden bir sürü insanlar 30'dan fazla belediye meclisi üyemiz var. Bunlar alamazsa kim alacak? Ha, sen zaten onların başka işi yok. Burada düşecekler senin Fish and Chips Festivali'nin peşine. Daha izin alsın. Alamazlar yani. Yok. Tamam o zaman başka bir şey düşünelim. Başka bir şey düşünelim ya. Böyle bilimsel bir şey düşünelim. Düşünecekseniz mısmın bir şey düşünün. Tamam ya. Ha. Bilimsel bir şey yapalım yahu. Sempozyum yapalım. Ne yapalım dedi bu? Sempozyum. Nedir o şu de? Sempozyum be. Anladım ne demek ister be bayram bu. Ne demek? Paçavri. Ne demek ister? Bu demek ister yapalım bir dış Türkler sempozyumu. Yaşa be güzel Hasan. Bu güzel Hasan'dan lep demeden leblebiyi nasıl anlar? Bayılırım yerine valla. Nasıl olacak? Şimdi bir tayfa yapacak bir dış Türkler sempozyumu diyor. Evet. Bu dış Türkler sempozyumunu nerede yaparlar?
Onu da Kıbrıs'ta yapalım. Toplarlar kürümünen insanları bundan Londra'dan, Avustralya'dan, Kanada'dan, Amerika'dan, Türkiye'den toplarlar hepsini de o Kıbrıs'ın içine. Dökerler bir donu da para. Yerler içerler. Bilmem ne çatladırlar. Güyamış da sempozyum ederler. Bey, onda Kıbrıs'takiler, bunda Londra'dakiler için ne söylerler? Ne dediler? Demezler siz konuşmayın. Konuşmaya hakkınız yok. Ne? Uzaktan gazel okumayın. Gazelin tatlı sesi tatlı gelir ama esamesi yok. Fazla öyle onu bunu gezmeyin, sizi kimse dinlemez demezler. Ha? Doğrudur. Da dönecekler da sana seçme, da üstünden de seçilme hakkı da verecekler, da sen de seçileceksin. Hayırdır inşallah. Kim o? Benim be Havva. Oo, sen mi ben Hacı'ye? Dur be de geldim dur. Gel buyur. Otu sen ne yapardın ya be Havva bir şeylerle uğraşayım. Orası da ne diyeyim? Bakın birazcık dolmaya sarayım be Hacı'ya. Gel otur. Dolma mı? Otur da- Nasıl dolmadır ya be yaptı? Yalancı dolman Hacı'ya. Bilin benim kızcağız çok sever. Ha senin gideceğiz dediğinde aklıma geldi be Havva. Geçen gün senin gideceğizi gördüm öyle yolda biriyle giderdi eti budu yerinde. Öyle çok samimiydiler de dedim bu kenefcik muhakkak nişanlandı dedim. Yoksa biri mi dedi be sana bunu? Yok vallahi değil gözlerimle gördüm. Birazcık samimiydiler de onun için. Ah Naciye'm. Ah sorma Naciye'm başıma gelenleri. Ne gitti be başına? Gitti be de nereden cehennemden bulduysa buldu o şişkoyu be de kalktı nişan olsun dedi. Aman be Havva daha iyisini bulamaz mıydı be? Allah için adam sumo güreşçisine. Bak sana söyleyeyim. Bas ayağını yere direkt kendine de yollatsın bu şişkoyu da gitsin. Yok anam yok. Eğliyle tuttum. Kızdım. Neredeyse dövdüm, sövdüm. Ne dediysem olmadı be. Severim ben bu Ozi'yi dedi. Başka bir şey dedi. Bu Rozi da kimdi? Rozi değil be. Benim bu güveyin müsveddesinin adı Osman'dır ama Ozi çığırırlar kendine. Ha öyle derler. Demek ki sen bu Ozi denen besli domuzuna buldun belayı. Tam aynı öyle oldu be Naciye. Vallahi öyle oldu. Be Havva bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ben senin yerinde olsam ne yapardım bilir miyim? Ne yapardın? Bırakırdım hepsini, giderdim oraya Kıbrıs'a bir iki hafta başımı dinlerdim. Yok be yok. Gideyim de alsın koysun kendine eve. Hiç giderim. Sen de tuhafsın be Havva Allah için. Bütün gün bunlar kucak kucağa gezerler, açta fişle mercimek fırında. Sen de eve koyacaksın. Ne korsak olsun be. Be Havva. Ama o tencere doldu be ağzına kadar. İstesen götür de o kendini üstüne bitsin Allah için. Sonuncudur Naciye'm de umurumda değilse atayım kendini üstüne be da geleyim. At üstüne tabii de gel benim hiç umurumda değil. Hadi sen git işini hallet. Tamam kızım tamam sen hiç merak etme ben otururum. Gelecekler istesinler şimdi yemek. Ah, değil mi? Hiç olmazsa bilsin. İşten yardım edeyim. Tamam sen. Tamam Oturma kendini. tamam. Dön git bakalım. Ama your mum likes yapmaz beni bilin. Oh, don't be silly, Oz. Tabii de like yapar seni. Oh, hello Naciye abla. Mamam yoktur. Senin annen şeydedir be gitti içeri mutfağa gitti kitchen'a. Dolma saklıydı da koyacak üstüne bitsin. Emma, introduce etmeyeceğim beni. Oh yeah, sorry darling. Tabii de edeceğim. Naciye abla bu benim nişanlım Ozi'dir. Ozi bu da benim Naciye ablamdır. Oh, çok pleased oldum acaba şu ne yaptın seninle. Ben o kadar yaşlı mıyım ben? No Naciye abla, Ozi çok polite olduğu için öptü sağ elini. Sen old değilsin acaba. You are young and beautiful. Ya. Ama doğru söyledin. Tabii de doğru söylerim. Maşallah, maşallah. Allah Hoş geldiniz çocuklar. Hoş Oh, bulduk hello ma'am. mom. Çok acıktım, dolma yaptım. Ya anneciğim yaptığıma gittim şimdi koydum üstüne. Bekleyin birazcık da neredeyse bir şey. Mom, o kadar çok acıktım, you know. Bir horse yalnız başıma yiyebilirim.
satarlar ama ben eve koymam. Horse yoktur bu evde. My mom expression'dır o İngilizler o şu çok acıkırlar. Akni o horse derler. Be biz İngilizlik be. Ha? Doğru konuşsun benim inan. Ya var. Bu Ozi hiç de fena çocuk değil. Ne de yakışıklıdır da birazcık değil mi be? Sol Vedat duyacak seni de şımarsın. Sol. Duyarsa duysun da ne olacak? Bak geliyor. Vallahi yakışıklıdır. Ve Ozi. Bak. Nedir ya bu elinde tuttuğun senin? Az kaldı unutuyordum. Mam, aldım sana bu çiçekleri. Bilseydim o şu naçapa puntatır. Alacaktım ona da yine. Be. Doğum günüm değil. Anneler günü de değil. Ne halt etmeyesen bana çiçek halında gelin. Ya o ne gelecek benim. Tut de başını bakayım. Kimin kaşını tut? Kaşını demedim de guhi sağır guhi. Başını tut ne? Anam. Gözlükler başımdadır da fekkinde değilim. Hatem 2 saattir. Ya Orkana. Neden Hatem? Acaba ben bunayıyorum artık. Yok Yusuf. Bunamayım. Bunadır da fekkinde değil. Bunayıyorum. Allah'ım yarabbim ya Resulallah'ım. Yusuf bak ne diyeceğim sana. Söyle bak karım ne diyeceğim. Koydum ya mücadele şimdi üstüne. Ha. Bitsin, çeksin, koydum yedim. Güzelcik de gidelim ona liseye. Yok gitmem kiliseye. Kilise de be gitme. Kilise, ne kilisesi be? Liseye Akdoğan'a be. Akdoğan'a. Tamam Hatem. Gidelim liseye Akdoğan'ına. Var 15 gün olsun görmedim Akdoğan'ı. Burnumda tüttüler Allah için. Benim her yerimde tüttüler. Aman madem ki de senin oğlunda hayır yoktur getirsiniz konuştuklarınızı görelim efendim. Kaldık bu içinde yanlıyla kadını. Hatem, acaba gitmişi kan ora, Akdoğan'a. Gelmayıp birkaç gün ondan konuştuklarımızı ha. Yok kalma. Ben gitmem. Ben kalırım. Gideceğim, kalma yok. Ben gittim de gavurun elinde oturayım ve sinirlerini bozma bana. Sana otur demedik, olan birkaç gün kalasın dedik, anlamam. Ah Hatem ah da ne var bu Nur Cinan'ın içinde da bırakman gidesin, başka yere bilmem Allah için. Ne var ne bulur içine da. Bak sen ne bulurum söyleyeyim. Babamın hatiresi var. Anamın hatiresi var. Nenemin, dedemin, benim çocukluk hatirelerim var. Lakşanın o güzel kokusu vardır. O hararanın güzelliği vardı, daha ne diyeyim sana? Ha? Tamam Hatem, tamam da eski Nuricina kalmadı artık, eski Nuricina yoktur Hatem. Bili öyle bir zamanlar yarımız çekti gitti Londra'ya, öbür yarısı çekti gitti Avustralya'ya, öbür yarısı da çekti gitti Kanada'ya. Kaldık bunun içinde Hatem. Ondan Kemliciğime gene dağıttık. Yok Arkaca'ya, yok liseye, yok Digomo'ya, hepsi gitti. Kaldık bunun içinde Baço'ya. Asilaydı. Ah nerede eski nur içinde. O kahveleri hatırla. Gabron'un kahvesi var. Arkondi'nin kahvesi var. Bir tarafta İshey Kutsugudi'nin kahvesi var. Efendime söyleyeyim, Delio'nun kahvesi var. Faik Dayı'nın kahvesi var. Kazimo'nun kahvesi var. Köy kahve dolu. Bir tarafta otururdu Şahi, bir tarafta da otururdu Çako, daha bir tarafta da otururdu Sasetti. Gaçero söylerdi çatistalarını, hikayelerini, Müzaheri de söylerdi çatistalarını. Geleo da söver sayar. Ne kadar söverdi, ne kadar söver. Ah da eski Nuricina nerede?
Yeter artık, yeter Yusuf. Yeter daha anlatacaksın beni, yeter vallahi yeter. Bir şeyler duyarım, bir şeyler, bir gürültüler, birisi bir şey söyledi hadi. Biri bir şey söylemedi. Gideyim de bakayım da kapı çalar. Ha kapı çalın. Ha. Hadi Gideyim bakayım. Kimdir o su geldi bey? Bey kimdir o su geldi? Allah için sen gidene kadar kim ise gelir kaçacak hadi. Be, ne bileyim be sen çocuk edesin dedim sana. Hatema bak. Ma sen de hiçbir şey anlaman ha. Ben görürüm bak Tukka teyzemi o su eder yüzümleri. Sucuk eder. Bilin. Aha öyle alır öyle iplici öyle geçirir üstüne pademcikleri. Ondan sonra da batırır da çıkarır. Ha, batırır da çıkarır. Batırır çıkarır. Asar genleri tele onunla sucuk. Bravo. He. Sanki de Batuka çok iyi bilir de konuştum orası. Batırır da çıkarır, batırır da çıkarır. Evveliyatıyla lüzum gelir edesinler yine Paris'desini. Sıkacaksın o suyu. Ondan sonra dökeceksin üstüne havara düşsün aşağı. Ne bileyim be kara göçte çizgilerini bozarlar. Now we're going to go back to food, and oh boy, I am missing buying the doner kebab, the shish kebab, the böreks and çöreks from the festival. But again, Nejla's Kitchen is going to save the day. We'll be taught how to cook one of the most famous Turkish dishes, which is kolakas. And actually, Kanal, it's one of my favorite dishes. Join us and see how the expert creates this absolutely delicious dish. What do you think? Ben de kolakası çok severim. Yine beni acıktırdın Ayşen. Evet, şimdi tekrardan Necla Hanım'ın mutfağının kapılarını aralıyoruz. Ve Necla Hanım bu kez bize kolakasın, geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez kolakasının nasıl yapıldığını anlatacak. Tekrar yayınımız devam ediyor. Necla'nın mutfağında online gerçekleştirdiğimiz 3. Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali'nde birlikteyiz. Daha önce pilavına tarifi vermiştik ve şimdi Kıbrıs'a özgü olan kolakas yemeğinin tarifini vereceğiz. Yine çok özel konuğumuz var. Serap bizimle birlikte ve size güzel ve çok nefis tarifler vereceğiz. Serap, şimdi kolakas için neler gerekli? Soğanımız olması lazım. Et veya tavukla. Burada bir soğanımız var. Evet, et ve isteyen Tavuğumuz etiyle, var. isteyen tavukla yapar. O artık insanın kendi tercihine kalmıştır. Yine kereviz de olacak. Fakat kerevizi de seven var, sevmeyen var. O da tercih hakkıdır. Kolokasımız, karabiberimiz, Limonumuz bu kadar. var. Limonumuz, Tuzumuz. bu kadar. Tuzumuz, bu kadar. Sıvı yağ mı kullanacağız, katı yağ mı Sıvı yağ. kullanacağız? Sıvı yağ, tamam. Evet. Peki şimdi o zaman başlayalım mı? Tabii Tamam, ki, peki. tabii. Serap, malzemeleri saydık. Şimdi yemeğimize başlıyoruz. Evet, soğanımızı keselim. Soğanımızı keselim. İnce ince doğrayalım. Şöyle bir de ortasından keselim. Tavukları pişirirken kızartacağız değil mi? Kızartacağız, yani öncesinden. evet. Ha. Sarımsak koymuyoruz değil mi Yok, bundan? buna Tamam. yemeği sarımsak. Tamam. Şöyle birazcık daha inceltelim. Bence yeterlidir. Öyle mi? Biraz Tamam. daha ağza gelsin. Tamam. Çünkü soğan erken şey ediyor. Kararıyor, çabuk pişiyor. Tabii ki. Şöyle ayıralım. Sonra kesilecek şeylerimizi keselim şimdi. Tamam. Kerevizlerimizi de keselim. Tamam. Nasıl keseceğim kerevizleri? Yani Ne çok ince ne çok kalın. şöyle bir tane ben sana göstereyim. Yani. Şöyle, iyi mi şu ayağı? Biraz daha ince olursa daha iyi olur. Tamam. Şöyle, tamam.
Kerevizi salataya ben çok yakıştırırım biliyor musun? Evet, çok güzeldir. Gerçekten değişik bir tat verir salatalara. Çorbalara da güzel oluyor. Bunun kökleri böyle toplu toplu oluyor. Çorbaya da çok yakışıyor. Mercimek çorbasına, bilhassa kırmızı mercimek çorbasına. Ben her şeyi sade sevdiğim için böyle kireviz koymuyorum ama. Öyle mi? Yani aslında genelde ben çorbayı sevmediğim için bir tarhana çorbasını bir de mercimek çorbası haricinde hiçbir çorbayı sevmiyorum yani. Ben kuru fasulyeyi de koyarım kereviz. Evet, ben de koyarım. Yakışıyor. Çocuklar pek sevmez ama yine de koyarım. Kokusu çok güzel Eşim oluyor. sever, tatlı olduğu için sever öyle şeyleri. Yoğun bir kokusu var. Evet, baskındır ve güzel. Baskın, Lezzet verir, değişik. Çok, çok. Salataya da bilhassa çok güzel yakışıyor. Tamam, bu kadar kafi mi? Hepsini keseyim değil mi? Şöyle oldu. Yaprak. Yani kes. Ne kaldı zaten? Yaprakları da beraber. Evet. Onu da koyalım. Tamam. Tamam. Şimdi ondan sonra kolokasımızı Tamam, edelim. kolakası şimdi onu sen anlat Veya çünkü çok farklı temizleniyor. İstersen etimizden de çok büyük parçadır. Bunları ikiye ayıralım. Tavuklarımızı. Tavuklarımızı. Tamam. Yıkadık tavukları. İsterseniz etle de yaparsanız o da çok güzel olur. Artık o tercih hakkı size kalmış bir şeydir. Şöyle tamam mıdır? Tamamdır. Tamam. Derilerini çıkardık. Çıkardık. Yıkadık da. Çıkardık, evet. Tamam. Şöyle biraz daha üçe bölür mü şöyle? Tamam, Bayağı büyük yeter. çünkü. Evet, tamam yeter. Tamam, şöyle tekrar geri koyayım ben aynı kabın içine. Peki şimdi kolakası nasıl temizleyeceğiz? Onu sen bir tarif et. Kolakasımızın etrafını önce temizleyeceğiz. Kesinlikle yıkanmıyor. Bunu nemli bir bezle veya kağıt peçetemizle silip çıtlatma yöntemiyle oraya geldiğin zaman onu Kesmiyoruz değil mi? Çıtlatmayla Yok, yapıyor. Evet. çıtlatma yöntemiyle Tamam. yapıyoruz onu. Şöyle ıslattım ben evet, şu hafif bezleri. nemli bezle Nemli. sileceğiz. Şimdi Tamam. önce ayıklayalım dışını, sonra beyaz olan kısım. Keseceğim değil mi? Şimdi bunların hep etrafını Tamam. ayıklamak lazım. Şimdi birkaç sefer pişirdim ama yine de Yani senin biraz talimatınla derin, yapayım ben. Biraz daha derin. Şuraya alayım önce yoksa Al, kalsın mı? al, tutma açısından da tutabilirsin. Tamam, orada. o zaman kalsın. Yani sorun olmaz. Şöyle. Altının o beyaz şeyi çıkması lazım. Evet. Tamam. İyi midir böyle? Çok Tamam. güzel. Bunu burada her marketlerde bulabiliyorsunuz değil mi? Evet. Serap, yani Bulunuyor. Epey bulunan bir uzun şey. zaman gider yani. Hı. Geldi mi de yani kolayına bitmez. Zaten burada hiçbir şey bitmiyor. Yazın bile ben bunu görüyorum. Yani Yazın yaz, da var, kış her kış da şey var, hep vardır. var. Bir yani. ara kayboluyor. Ondan sonra tekrardan çıkar. Biraz kolokas saklambaç oynaz. Bir de alırken bir özelliği var değil mi bunun? Tek olan şey daha erken pişer. Şurası tek olacak Evet, değil tek mi? olan. Daima aldığınızda mesela her zaman bazen kalabalık ailedir. Bir tane yetmez. 2 tane alacak. İkisi de ya tek olacak ya çifteli ise ikisi de çifteli olacak ki aynı zamanda pişsin. Farklı oldu mu pişmez, Pişmez, şeyleri evet. farklı oluyor. Biri daha erken pişer, biri daha sonra pişer. O da çirkin olur. Tamam. Şimdi bunu temiz nemli bezle edelim. Şöyle sileceğiz değil mi? Sileceğiz, evet. İyi kesmemişiz tutmaya da. Evet, tutmaya daha haklısın. güzel bir Ben çıtlatma anında. Kesecektim çünkü. Evet. Şuradaki şeyleri. Alayım onları da. Evet, onları da lütfen. Şöyle. Aslında zor gibi gelir çoğu insana ama değil. Bir de bunların bir değişik şeyi var. Arapların var. Aynı mı peki? Hiç bilmem. Hiç bilmem. Aslında ama bir gün alıp deneyeceğim. denemek lazım. Denemek evet. lazım. Şimdi nereden başlıyorum? Bu şu tarafından başlıyorum. Bu Kısmından ben de her zaman başlarım. Şimdi şöyle yapıyoruz değil mi? Yani Evet. ben şöyle Üstüne doğru çektin de çıt diyor. Çıt diye. küçük aldım çünkü bayağı büyük aldım. Evet. Evet. Büyük aldığım Çok da için küçük olmadı. olmasın. Çok da öyle dev gibi. Zaten İyi mi ilk şöyle? başlangıcıdır. Ondan sonra olur. Ha, Evet, şu tamam. ayar iyidir değil mi? Tamamdır. Çıtlatma bu oluyor. Evet.
çıt sesini duyarsın zaten. Bu Bıçak değiştirelim çünkü bu biraz daha şey oldu. keskin bıçağını. Eline dikkat et. Leymosunda cümbezler, nerede verdiğin sözler, yol üstünde beklerim, ellerimde nergizler. Dillere destan oldu, dedimi halledim, vay vay lay la 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 lay lay la 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 lay lay la 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 lay lay la 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 lay lay la 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 lay lay la 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 lay. Serap çıtlatmayı bitirdik. Bitirdik, evet. Şimdi ne Kolokasımız yapıyoruz? hazır. Şimdi etimizi, Tavuklarımızı kızartacağız. kızartacağız. Evet. Peki. Tavuklarını. Yemeğimizin içerisine, tenceremizin içerisine yağımızı koyalım. Çok olmasın. Bence yeterli. Sonra tavuklarımızı yavaşça içerisine koyalım. Tavuklarımız biraz kızarmaya başladığı zaman içerisine hafif kızarınca soğanımızı koyacağız. Sonra kereviz, sonra kolokasımızı, sonra domates, biraz limon, karabiber, tuz. Tavuklarımız bıraktığı suyunu çekti, kızarıyor şimdi. Şimdi bunun içerisine soğanımızı alalım. Soğanımızı koyalım. Soğanımız biraz solmaya başladıktan sonra kerevizleri atacağız içerisine. Bu arada tavuklar da kızaracak. Ben her zaman kendi evimde bu aşamada biraz karabiber koyarım. Hem daha güzel kokusu, tavuk kokusu gitmiş olur. Yine üzerine bir de kaynamaya başladığı zaman soğanlar oldu. Şimdi kerevizimizi koyalım. Üçüncü aşama olarak. Biraz kerevizlerimiz yumuşayınca onun üzerine bir karıştırma daha yapalım.
Şimdi yavaş yavaş kol kaslarımızı bir 5 dakika sonra da 2-3 defa böyle silkeleme yöntemiyle hoplatarak her şeyin karışmasını, her şeyin özünün aynı olmasını sağlarız. Bu şekilde. Bu arada tuzunu koydum. Bir kaşık alayım. Artık tuz da insanın kendi şeyine göre. Ne çok koydum. Bu kadar yeterli. Yine hoplatarak, silkeleyerek içerisine domatesini dökelim. Biraz domates içerisinde kaynamaya başlayınca salçasını koyalım. Bence yeterlidir. Bir kaşık. Yarım yarım koydum çünkü. Biraz da böyle salçayla hafif kaynasın. Sonra içerisine suyunu koyacağız. Yine biraz karabiber. Her zaman da yemeklerimizin tuzunu sıcak suyla koyduğumuz zaman hem daha lezzetli olur hem daha erken pişer. Tavsiye ederim. Kettle'ımızdan biraz su alalım. Kendisini geçecek kadar bence yeterli. Tenceremizin ağzını kaparız. Artık tenceremize bağlıdır. Kimi tencere 10 dakika, kimi 15 dakika düdüklüde kapatırız.
Ondan sonra açıp kısık ateşte akıdelenmesini, pişmesini sağlarız. Şimdi kolokasımız pişti. Tenceremizi açıyoruz. İçerisine kararmasın diye biraz limon. Limon da artık herkesin zevkine göredir. Çok fazla limon isteyen fazla sıkar. Artık biz çok sevmediğimiz için biraz limon koyduk. Yine onunla biraz pişsin. Bir 5 dakikacık daha. Üzerine karabiber koyacağız tekrardan. Kapatacağımıza yakın ve altını söndürelim. Afiyet olsun. Kolokasımızı pişirdik. Yemeğimiz Neclam hazır, değil şimdi mi? Tadına evet tadına bakacağız. bakma zamanı. Tamam, peki bakalım tadına. Eminim çok güzel olmuştu. İnşallah. Mis gibi bol karabiber kokusu da geliyor. Karabiber yakışırdır. Evet, evet. Böyle. Tabağımıza alalım. Bunun yanında bir de kırmızı turp gider. Ha, o da gider değil mi? Evet, kolokasının olmazsa olmazı. Evet. Ama karabiber çok güzel bir böyle açınca karabiber kokusu geldi. Gerçekten çok güzel. Eminim çok güzel. Görüntüsü zaten çok güzel. İnşallah deneyince notumu sen vereceksin. Yok eminim güzeldir. İnşallah. Ben bu yemeği annemden öğrendim. Hepsi Tadına de beğenir, bakalım, hepsi de tadına çok bakalım. beğenir. Evet, Onun için aha. deneyelim. Birkaç sefer ben yaptım ama epey bir zaman önce yapmıştım. Şey de çok güzel kokusu geliyor. Hem karabiber, kerevizin de güzel kokusu geliyor. Zaten bayağı yoğundur kerevizin kokusu. Güzel. Çok güzel. Ben kendimi övmüş gibi olmayayım. Sen notumu ver. Yo, yani hakikaten çok güzel. Yani yani çocuk büyük herkesin sevdiği bir yemektir. bizim Türkiye'de fazla bilmezler bunu yani o kök olaraktan hani bizde yoktur yani. Evet, bu Kıbrıs'a özgü. Mahsus Evet, bir şey değil mi? Yani evet. bütün Kıbrıs yani severler, evet. Biliriz. Günlük hepsi yapar. Pişiririz yani. Ha. Muhakkak Güzel, çok pişiririz. güzel. Ama mesela her zaman olmadığı için ayıklarız. İlk gösterdiğimiz gibi çıtlatma yöntemiyle. Biraz limon sıkarız üzerine, difrize koruz. Ama ben genelde olmadığı zaman çıkarırız. O da çok güzeldir. Yalnız burada hemen hemen her zaman için bulunur. Evet. Fakat Kıbrıs'ta öyle değil. Belirli bir süre vardır. O süre zarfında işte buraya gelenlerden kollar. geliyor yani. Artık herhalde bilemem. Başka Mısır'da, Arap ülkelerinde de oradan zannedersem geliyorlar, evet. şeydir. Ama Kıbrıs'ın şeyi de çok güzeldir. Molehiye çok Molehiye zaten Kıbrıs'tan önce akla Molehiye gelir. İkinci sonra hafta, kolokas. Her hafta pişiririm. Evet. Bütün Molehiye gerçekten güzeldir. Molehiye. Çok hoştur. Güzeldir. Yani çocuk büyük hepsi sever. Ben devam ediyorum çünkü çok hoşuma gitti. Güzel. Kıbrıs'ın şeyi de çok güzel. Tatlıları çok güzel. Böyle. Tatlıları da bir de benim kendime ait bir şey. Kendime ait değil de ben Limasollu olduğum için Limasol tatlısı var. Biz ona karavulli deriz. Onun şeyi ki var bükülü olduğu için. Evet, var, kalıpları var onu. Var onu yaparız. Böyle bir şey değil mi? Evet. Onun üzerine yaparız. İçine krema. O da çok güzeldir. Yani. İstersen kastertli yaparsan, istersen yani damla sakızlı, mezlekili. Bir defa yemiştim. Evet, güzeldir. O çok güzel olur. Çok güzel olur. Hafif bir şeydir. O da güzel. İtalyanların buna benzer cannoli galiba. Cannoli vardır. Evet, İtalyanların zaten benzer bizimkinin aynısı da var fakat onlar milföy hamuruyla yapar. Evet, İtalyanlar fresh cream ve meyve parçalarıyla yaparlar. İtalyanların meyve parçalarını hamuruna mı koyuyorlar, kremasına Yok, kremasına, fresh cream'in içerisine meyveleri keserler, doldururlar.
Fakat milföy hamuruyla günübirlik yani 1-2 saatte yenmesi lazımdır çünkü yumuşar. Ama diğer bizim yaptığımız güzel olur. Onu hatta difrize korsun. Çıkarırsın mahallebisini yapınca. Evet, o saat olmuş gibi olur. Çok nefis olur. O da Şeyi de güzel. çok severim ben Kıbrıs'ın leftiko fırın kebabı. O da çok Hırsız güzeldir. kebap derler. Hırsız kebabı. Şeftali kebabını çok severim. Şeftali kebabı herkes sever onu. Nedir bir bağırsağın içine doldururuz. Şu an aklıma Banna. gelmiyor. Banna diyoruz biz. Şeftali Karın de. zarı. Aha, şeftali. Şeftali. Bir de bağırsak olarak doldururuz. O bumbardır. Evet. O da çok güzeldir. Bulgur pilavıyla çok güzel gider. Evet. Zaten çoğu onun suyuna pilavı şeydir ama ben yaptığımda ağır olduğu için suyunu kullanmamayı tercih ederim. Normal yaparım. Ben mesela meyhane pilavı yaparım. Bumbar da yanında. Biber, soğan, çeşitli. Pirinçli mi, bulgurla Yok, mı? bulgurla. Bol domatesli. İçinde biber parçaları. Mantar korum o çok güzel olur. Çok güzel olur o da. Kıbrıs'ın yemeklerini ben çok seviyorum. Yani Güzel. böyle bir değişik bir tadı var, böyle özelliği olan yemekler yani. Evet. Soğan yemeğimiz var. Soğan o da çorbasını kuşbaşı biliyorum etle fırında olur soğan yemeği. O da çok güzeldir. Fırın kebabı, Güvecin hırsız içinde. kebap derler değil mi ona? Hırsız kebap. O ayrı o et inan olur. Ama soğan yemeği hep soğanla olur. Yine kuşbaşı et inan, kimyon çok güzel olur. Tatlılardan ne var? Tatlılardan şammali var, şam işi var. Şam işi. İşte garabulli tatlısı dediğimiz, Kıbrıs kekimiz var. Şey yapmıştım. Kayık pastamız çok güzeldir. Hala evet. ona o kadar bir hasret kaldık ki gidince kayık pastamız da güzel. Haftaya yapalım seninle bir kayık pastası. Tamam ne şey edersek yaparız. Başka ne vardır? Bir de kok tatlımız vardır. Altı üstü böyle şeydir. Yuvarlak kek. Ortasında muhallebi vardır. Onun üzerinde de beyaz kreması. icing şekerli. Şeker hamuru. Evet, şekerli hamur değil. Şekeriyle karıştırırsın işte. Su da üzerine sürersin. Üzerine süren. Bu Kıbrıs tatlısı ben internette gördüm. İsmi Kıbrıs tatlısı olarak geçiyor. Bu altına normal hamur bu, kek hamuru ama içine Hindistan cevizi koydum. Pişirdim. Böyle biraz düz olaraktan kabarmıyor. Kabarmaz. Ondan sonra içine şekerli su kaynattım ve üzerine döktüm. Soğuk olacak ama. Keki sıcak, şurubu İlk defa senden duydum onu. De internette var. Üzerine normal bu eklerin içine koyduğumuz kreması. Üzerine de onu döktüm. Ve üzerine yine Hindistan cevizi, o rende biliyorsun. Evet. Ondan koydum. Ama hakikaten çok güzel. Soğuk böyle nefis oluyor. Yaz tatlısı olur herhalde. Kıbrıs tatlısı olarak diye internette geçiyordu. Bilemiyorum. Belki de olabilir de bazen değişik şeyler çıkan. Mesela eşim hep topak helvasını söyler. Baf taraflıdır. Baflıdır. Topak helvası yaparlar. Mesela ben topak helvasını bilmezdim. Genelde herhalde o tarafta yani o devamlı ve kendisi öğrendi. Kendisi evde yapar. Güzeldir. Böyle daha değişik bir tatlınız daha var. G ile başlayan sanki yani. Gobehay diye bir unutulmuş bir tatlıdır o. Zaten zannedersem bir iki kişi yapar Lefkoşa'da. O da çok güzeldir. Onun tarifini ben rastgele aldım. Onu istersen deneriz, yaparız. Evet, programda yaparız bir gün. O da değişiktir. Yani kekimsi bir şey mi? O kekle çok değişik bir şey. Şurup da giriyor mu? Şurup da giriyor. Üzerine baklava yufkası da girer. Yani değişiktir onun şeyi. Sizin şey de var bu. Güzel yani. Biraz ağır bir tatlı ama değişik, unutulmuş, hoş bir tatlı. Ekmek tatlınız da çok güzel. Ekmek kadayıfı güzel. Ekmek kadayıfı. Norundan yapıyoruz. O da İçine güzel. nor konuluyor. Evet, nor, badem koruz, bahar koruz. O da çok güzeldir. Ama Şuruplu. önce onun süngerini tabii ki suda, şurubunda iyice bir... birazcık ıslatırsın da korsun onu ki şişsin. Sonra da şurubunu ben fırında yapıyorum. Yani o çok güzel olur. Dondurmayla güzeldir. Evet. Özellikle damla sakızlı dondurmayla nefis olur. Kıbrıs'ta ben bir de şey yemiştim. Dondurma kızartması.
O da güzeldir. Çok güzel, Ezi değil çok mi? yapar Ezi. onu. Ha, Evet. evet. Güzel. O da Ben de güzel. yaptım burada. O da İnanır güzel. mısın? Aynı o restoranlarda yediğin dondurmanın aynı tadı oluyor. Yani herkes Çok değişik bir şey. merak ettikten sonra her şey olur. Her şey yapılır. Evet, tarifleri var onun. Evet. Var. Hı hı. Kıbrıs'ın güzel şeyleri var dediğim Değişik gibi. şeyler vardır. Evet. Çoğu şeyler de unutulmuş. Ama yani ben her zaman Kıbrıs'a gittiğimde 2 senedir gidemiyoruz. Bu sene de koronavirüs yüzünden gidemedik. İnşallah en kısa zamanda anneciğimi, canım annemi çok özledim. Ablam, abim var, görümcelerim. Yani ailemiz çok. Hepsini özledik. Özel bir şeyiniz daha var böyle şişe içinde. Zeytin kuşu galiba. Kuştan yapılıyor. Sanki o küçük böyle zeytin yiyen böyle genelde böyle sonbaharda. Küçük şeylerdir, kuşlardır böyle. Evet. Daha tüylenmeden zannedersem kollar böyle, gözleri de öyle pörsümüş şişenin içinde. Korktuğum yani daha doğrusu dokunamadığım Yasak için. değil değil mi şu an yani yapılıyor hala? Herhalde onu avcı bu zamanlar herhalde Zeytin yapılır. zamanı zannedersem Bilmem. yapılıyor. Yemediğim için de hiç ellemedim. Görüntüsünü de sevmiyorum. Ama içki sofralarında onu beyler özellikle meyhanelerde kullanıyorlar. Adı var ama hatırlamam adını. Değişik bir adı. Evet. Benim de etmedim. Yani çok değişik şeylerimiz var. Değişik ve güzel yemekler. Var. Evet. Yani. Bugün de çok güzel, eline sağlık arkadaşlar. Afiyet olsun canım. Çok güzel olmuş. Buram buram karabiber kokuyor. Ellerine sağlık Serap. Karabiber de Hakikaten kolokasyon yakışırdır. Afiyet çok olsun yakışıyor. canım. Ben mutfağımda zaten karabiberi çok kullanıyorum. Aynen, ben de. Serap, son sözlerini alayım ben. Kıbrıs'a gidemedik bu sene. Bu sene gidemedik. Koronavirüs yüzünden gidemedik. Oradaki tüm arkadaşlarımız, ailemiz, özellikle canım anneciğim çok özledim. Kardeşlerimi, herkesi yani. Böyle gidemedik. Kıbrıs'ta kolokasımızı yiyemedik ama biz yine de burada Kıbrıs yemeğimiz kolokası yaptık. İnşallah arkadaşım beğenmiştir. Çok güzel oldu. Afiyet olsun sağlık. canım, Gerçekten afiyet olsun. Çok güzel oldu. Özlememizi hiç olmazsa iyi ki de buluyoruz da böyle olsun, özlememizi gideriyoruz. Yani. Evet, sizler için Kıbrıs mutfağının en özel yemeklerinden birini yaptık Serap Hanım'la beraber. Umarım beğenmişsinizdir. Ve festivalinde umarım güzel günler geçiririz hep beraber. Ne diyelim? Hayırlı festivaller. Hayırlı festivaller. Bu sayede biz de sizin evinize konuk olduk. Bizi seyrettiğiniz için de teşekkür ederiz. Hayırlı festivaller. Hayırlı festivaller. Atatürk Turkish School. I'm very proud to say that my children are part of this showcase of folklore dancing now. I personally want to thank everybody who is involved with the Turkish schools, the teachers and everyone who makes an effort to ensure that our children are in touch with their culture and are learning the language. Kültürümüzü tanıtmada önemli rol olan Atatürk okullarından biri olan Southgate Atatürk Okulu öğretmenlerinden biri olarak öğretmenler adına ve tüm emeği geçen herkes adına teşekkür ederim. Şimdi gururla sunduğum Southgate Atatürk Okulu folklor dansı sizlerle.
We are now reaching out to the other side of the world, Australia. Over there, the Northern Cyprus Turkish Association have put together a small video about their events, which brings the Turkish Cypriot community together in Australia. We may be far away, but with our online festival, we are one. Şimdi dünyanın diğer ucuna Avustralya'ya gidiyoruz. Orada Kuzey Kıbrıs Türk Derneği'nin yapmış olduğu etkinlikleri festival için hazırladıkları videoda izleyeceğiz. Festival vesilesiyle nerede olursak olalım Kıbrıslı Türkler olarak tek yürek ve hep beraberiz. Selamlar to Australia from London. Londra'dan Avustralya'ya selamlar. Abim de orada yaşıyor. Ona da selam yolluyorum. Ne güzel. Hi everyone, my name is Zehra, President of the Northern Cyprus Turkish Association here in Sydney, New South Wales, Australia. We hope you enjoy our little snippet of what we've been doing here over the last 6 years and enjoy the festival.
Sabahlara dayanamam Osman'ım. Yalancısın inaramam Osman'ım. Ne de güzel yarınların var, ne de güzel yarınların var. Altın kolye üstte Osman'ım, altın kolye üstte Osman'ım. Alkışlıyoruz sevgili misafirler. Tempo! Hey! içtim, suyundan içtim. Badem gözlü bir yar sevdim, kendimden geçtim. Tepeleri denize bakar, köy kızları saçlarına çiçekler takar. La 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 la, la 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 la, la 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 la
sen uzanırsın. Dilleri kadar gece geçtim, suyundan içtim. Badem gözlü bir yar sevdim, kendimden geçtim. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Tepeleri denize bakar, köy kızlar saçlarına çiçekler takar. Çilek yüzlü bir yarimsin, nazlı bir yarsın. Mavi dalgalar boyunca sen uzanırsın.
La 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 la. Let's go back in history now. The Cezire Association have put together their top 10 Turkish Cypriot historical monuments in Cyprus. It's a very educational and interesting segment of our festival. Let's watch together and learn some new facts. Evet, tarihimize bir daha geri gidiyoruz. Bu bölümde Cezire Derneği tarafından hazırlanmış Kıbrıs'ta ziyaret edebileceğimiz en başta gelen tarihi yerler hakkında bilgi edineceğiz. Hello and welcome. Thank you all for tuning in. My name is Ertan Karpazlı and I am the Vice Chair of Cezire Association. If you haven't heard of us, Cezire Association is a Turkish Cypriot organization dedicated to the research and the representation of Turkish Cypriot history, culture and heritage. And with us here today we have the chair of the association, that's Mustafa Qureshi. He is a Turkish Cypriot historian, and today Mustafa will be speaking to us about his top 10 Turkish Cypriot historical monuments and buildings in Cyprus from the Ottoman era. So without further ado, Mustafa, why don't you give us your 10th favorite building and monument? Thank you. So at number 10, it's the Bekir Pasha Aqueduct, which is in Larnaca, south of the border. It was completed in 1746 by Ebu Bekir Pasha, who was the governor of Cyprus. And he was very keen on supporting, although he wasn't a Cypriot himself, he was very keen to help all the communities of Cyprus, be it Muslim or Christian. And the aqueduct supplied water all around the Larnaca region. Right, so he arrived in Cyprus in that year, and he saw that the Turkish Cypriots, or people in general in Cyprus, had great difficulty retrieving their water. How were they doing it before the aqueduct was built? Well, previously they had to travel long distances, carrying great weights from wells, just to bring the essential supplies of water. But this helped, and the water was also of a high quality. And further to that, Bekir Pasha actually left from his own funds income for the repair of the aqueduct. And it's there today for us to all see, although it's not in use. Cyprus today, we have a huge water problem in the north and the south, and the Ottomans were thinking about this so long ago. That's really interesting. So let's hear your number 9. Number 9 is a Turkish bath of Mehmet Bey in Paphos. And you're talking about a hammam here. Hammam, yeah. Yeah, it's in Turkish we say hammam, I believe in English as well, it's frequently used as well. It was commissioned by the Sancak Bey, Mehmet Bey, and he was a Sancak Bey, the governor of Paphos. And it was built way back in 1592, which is soon after the conquest of Cyprus by the Ottomans. Very long time ago. A very long time ago. And the Muslims of Cyprus, that is the Turkish Cypriots, have always been keen on cleanliness. In fact, half of our faith is cleanliness. Yeah. So the hammams were built all over the island, and it played a central part in Ottoman life. Although the Christian community didn't really use it. But the Muslims, certainly, the Turkish Cypriots, use it regularly, and this particular hammam was also called the Yeni Cami Hammamı because there was a mosque right next to the hammam. Unfortunately, it was bulldozed by the Greeks during the conflict years. However, it's still worth going to visit. It's a beautiful site. It's built in a typical Ottoman architectural style, and it's got lovely white domes. So, yeah. Does it still operate as a hammam? Unfortunately not. However, it's still worth visiting and taking a few photographs and getting the family to visit. Okay, great. So we're at number 8 now. Number 8 is the Bayraktar Mosque in Nicosia. Once again, it's the south of the border. This is right at the end of Ledra Street, isn't it? Right at the end of Ledra Street. Yeah. Just go straight down after the border crossing. And this mosque actually has a very interesting story. Bayraktar actually means a flag bearer in Turkish. And quite fittingly, it was actually the flag bearer, the Bayraktar, during the Turkish-Venetian War for Cyprus, in which he actually planted the Ottoman flag on the walls of Nicosia. Symbolizing the conquest. Symbolizing the conquest. And it was on that spot in which they built the tomb over that spot. And soon after, a mosque was built bearing the same name. Excellent. And we can visit that anytime we like? Yes, it's frequented very regularly by Turkish Cypriots who cross the border, particularly on Thursday nights, where they have their quintessential Turkish Cypriot spiritual zikr nights, and it's led by the Turkish Cypriot Imam Efendi Shakir Alemdar. And he's the representative of the Turkish Cypriot Muftuate in the south, I believe. Yeah. Exactly. And if anything up to, we've been together as well, amazing spiritual experience, and you can have anything up to 50 Turkish Cypriots who have crossed the border
just for this zikr session at this beautiful site. Excellent. So we're at number 7 now. Number 7, we're going back again to the south of the border in Larnaca with the Larnaca Castle. And it was a fort built by the Turks in 1625, and it held janissaries and also their commander, which was known as a dizdar. So janissaries are Ottoman soldiers, right? Ottoman soldiers, exactly. And it was built in the Turkish neighborhood. In fact, to this day, the road which is by the side of it is called Ankara Street. And right next to the fort, there's Jami-i Kebir, the Grand Mosque. And interestingly, I mean, we think of things quite black and white in this day and age, the Turkish side and Greek side. But even in Larnaca, at the entrance of this fort, you see the Sultan's name, Sultan Abdülmecid Han. And interesting, it says El Muzaffer Daima, the ever victorious. And within the fort, there's many cannons and artifacts from the Ottoman era. And not far from there, there's a mosque called the Zuhuri Mosque, I believe. It's got half a minaret. Tell us about that. It currently has half a minaret. At one time, it had a very long minaret, a very beautiful one. After an earthquake, however, it was destroyed. And interestingly that you mentioned that, Cezire Derneği, Cezire Association, recently lobbied because there was plans by the Larnaca administration to build bars on the actual property of the mosque. And thankfully, we were successful by the support of our community to say, stop, this is a mosque. We can't have having bars built on that property, and actually it's owned by the Turkish Cypriots. It's an FGAF property. Yeah, and that plan has been cancelled now, I believe, hasn't exactly. it? Yeah. Thank you. Yeah. So we're at number 6, I believe. Number 6, we're going back to Lefkoşa, however, north of the border, with Dervish Pasha Mansion. And the Dervish Pasha was from the elite of the Turkish Cypriot community. He actually had his own newspaper called Zaman. And what year was this roughly? This was about 100 years ago. Not too long ago. And Zaman newspaper played such an important role in the Turkish Cypriot life that the Ottoman Sultan and administration actually sent him a medal in honor of his grand work to help the community with his efforts through the newspaper. The mansion is built in a typical Ottoman fashion. I mean, Lefkoşa is full of amazing Ottoman-style houses, but this particular house is still open to this day as a museum. It holds many artifacts and actual Turkish Cypriot attire from various communities, from the poor to the rich. And in fact, it's quite interesting because the style of our artifacts is very similar to that of southern Anatolian style and that of our Arab neighbors in Syria and Palestine. Yeah, I visited that museum actually, and it's really interesting. It's got an L shape, and there's like a courtyard in the middle. And I've seen that in different parts of the world in my travels in the Middle East and North Africa. Yes, this courtyard within the kind of framework of the home is very typical of Islamic architecture, which the Ottomans obviously complied with. Okay, excellent. So where are we now? We're number 5, I think. Number 5, this is a very interesting one, and it's right at the north of the island now, Hazreti Ömer Tekkesi in Çatalköy in Karinya. Girne, yeah. Girne in Turkish. And actually this place, as is well recorded, the Muslim presence in Cyprus has been around since Islam's been around, 1400 years. And these 7 individuals, the head of them being called Ömer, not the famous Ömer, we're not that lucky, but the 7 of these individuals were the first people to come to Cyprus. These are our spiritual ancestors. And in fact, when they were found by the Ottomans, they were there resting in a cave, and it was as if they were sleeping. And this was like 900 years after they died, and the Ottomans just came and found these bodies in mint condition without any decay. That's a miracle. It's a miracle, absolutely. And I mean, as Muslims, we know that the martyrs should not be thought of as dead. In fact, they're alive, but we just can't perceive it. So that's in the Quran, isn't it? It's a verse in the Quran. Yeah. Exactly. And this goes to prove it. And how fortunate are we that evidence of our religion and such esteemed individuals are lying to rest in Cyprus, and we can visit them now in Çatalköy. Amazing building, amazing, beautiful scenery around there. Many people go there. They say their prayers and have a nice picnic with their family and friends there. Yeah, it is very beautiful, isn't it? I've been there a few times actually. Çatalköy is a very nice place. So if you're ever passing by that area, make sure you stop by at the Hazreti Ömer Türbesi and pay your visits and your respects. So where are we now? I think number 4, is it? Number 4. So we're back in Lefkoşa, Nicosia, the north of the border this time. And it's the Sultan Mahmud II Library. And Sultan Mahmud II was very keen on developing the growth of the intellectual class of the Turkish Cypriots at the time. And as such, he, in 1821, commissioned a library to be built in Nicosia. And he actually donated from his own collection
books. And the elite Turkish Cypriot community of the time also donated various books, be it from theology to poetry, in not just the Turkish language, but also in Persian and the Arabic languages as well. And there's a poem that was written by an individual who was a muderris, a professor at the time, and he wrote a poem in honor of the Sultan. What's his name? Hilmi Efendi. Hilmi Efendi, okay. Very famous individual. And because his poem was so good, the Sultan of the time actually honored him with the title of Reis Shu'ara. Which means? Which means the head of the poets. And this is for the whole Ottoman Empire? The whole of the Ottoman Empire. So the whole of North Africa, the Middle East, the Balkans. Yeah. The head poet of that time was a Turkish Cypriot. And further to that, he was then designated as the Mufti, as the head religious leader of the island. Excellent. And can we still visit this library today? It's still open for us to visit. And you can see the poem written by Hilmi Efendi, written inside the actual library. That's the actual original manuscript. Not the manuscript is being archived now, but they've actually written in beautiful calligraphy on the walls of the library. Wow. Okay. Excellent. So your third favorite the third monument? one is Lefkoşa again, Nicosia. I've got a soft spot for Nicosia. It's like an open air museum. So for number 3, it's the Mevlevi Hane. And the Mevlevi Hane is a convent for the Mevlevi Tarikat, the Mevlevi Sunni Muslim religious order, which was the most popular religious order for Turkish Cypriots during the Ottoman era. And they, for many hundreds of years, there was not only religious devotion being held at that center, but also supporting the poor around that community, be it Muslim or Christian. And after the drastic cultural reforms in Turkey, in which many of the tekke's were banned and closed, Cyprus continued to have their religious services in these tekkes. Unfortunately, to this day, it is closed. However, it is open as a museum where you can see artifacts from that time, and the sheikhs, the Turkish Cypriot sheikhs of the Mevlevi Hane, are currently laid to rest. They're buried there. And this is right next door to Dr. Fazıl Küçük's home. So it's really funny how a lot of people know where Dr. Fazıl Küçük's home is, but they don't realize right next door to it you have this Mevlevi Hane. Yes, I mean, the people there, I mean, we shouldn't think of it as just purely religious. They wrote great divan poetry as well, so it's a great honor to see Great them. heritage site, yeah. Exactly. So your second favorite Turkish Cypriot monument, what is that? At number 2, it's Büyük Han, which is also in Nicosia. And the Büyük Han literally translates into the Great Inn, or Caravanserai in English as well, we call it. The Büyük Han was built a year after the conquest of the island by the Ottomans in 1572. It was frequented by traders and travelers, particularly from the town of Alanya, which is in current-day Turkey in Anatolia. And it was frequented by many travelers and such. Currently, it's used as the cultural hub of the Turkish Cypriots. And quite fittingly, in the center of that cultural hub is a small building called a mesjid, which is a prayer room. Yeah, and I visit there quite often actually. It's a really beautiful place, but I was told that it was once even used as a prison, I think during the British era. Yeah, the British were not too keen on promoting the Turkish Cypriot heritage sites. And as such, they used it as a prison, and then right after that, it was allowed to decay for many decades. But thankfully now it's in full functioning order, and it's really beautiful. It's definitely a must if you're in Nicosia. Excellent. So what's next on your list? Next on the list, this was very easy for me to choose actually. Number 1, we're back in Larnaca, south of the border, and it's the Hala Sultan Tekke. And it's just to the side of the Salt Lake in a beautiful scene. You've got the lovely flamingos there as well. Yeah. The architecture is typical Ottoman, particularly that of the southern Anatolian style. It has a dome, it has a minaret. And the Hala Sultan, who is this Hala Sultan? Whose auntie is this? And in fact, the Hala Sultan is a loving name which the Turkish Cypriots gave to a pious lady called Haram bint Milhan. And this is her resting place. This is her resting place. She actually, when we referred earlier about the first Muslims to come to Cyprus, she was among them 1400 years ago. Yeah. And she was actually from the family of our Prophet, peace be upon him. And on one occasion, when the Prophet visited her home, he had a vision that great individuals, they will be honored to travel by sea like kings on thrones, and they'll be traveling to Cyprus. And she was among these first people.
She was laid to rest in Larnaca. And we're fortunate enough, and although the building itself was built in 1761, we have records that prove that it was still used prior to that as a place of significance. The Muslims were aware that the Hala Sultan was based here, and even the Greek Orthodox community used to call her the pious lady. Right, so I've heard a lot of stories about this place, and one of them is the whole story about the floating rock above her grave. Is that true, or is that just a myth? Well, I mean, if you ask any of our elders, they can certainly tell you that this was the case. There were 3 rocks, one floating above the other 2. It's recorded in British records as well. However, it was during the British era in which they filled the space with cement. But it was known as Hajar al-Muallak, the floating rock. And yes, I would like to believe it's true. It is legend. We can't say for sure. Yeah. But certainly pay it a visit. I mean, every Friday, after lockdown's over, obviously, there's a frequent bus service which takes Turkish Cypriots from the north to go and perform their Friday prayers. Imam Effendi Shakir Hoca is there with his team as well, and they're more than welcoming, and they give free food out as well to people. That's a good reason to go. Yes. Yeah. So thank you, Mustafa, for giving us your top 10. It's been very interesting, but it's been very difficult for you as well, I imagine, with so much to choose from, to narrow it down to a list of 10. And there are some things that I would have put in there that you didn't mention. Many examples I can think of, and some of them are things that are not even in existence today. For example, I recently found out that the area where the Lefkoşa Türk Lisesi is built, opposite the Kayrinya Gate, which is the entrance to Lefkoşa, that was once actually a huge cemetery, one of the oldest and biggest cemeteries in Cyprus, and even, I think, the second largest cemetery in the Ottoman Empire. Do you know anything about that? You're right, and that's a perfect example. And when we think of a cemetery, we have to think about the monuments that were built there. I mean, we had Ziya Effendi was buried there, the first elected Turkish Cypriot leader of our community. What's happened to these people? It was our community which actually bulldozed over this cemetery to build a school. It wasn't just the British and the Greek who were at fault here. And hence why we felt the importance to give this top 10 list, because if us as Turks of Cyprus aren't aware of these monuments, then we're at risk, and these buildings are at danger, and it's at the very heart of what makes us Turkish Cypriot. That's a very good point, Mustafa. Thank you very much for sharing your list. And thank you guys for tuning in. It's been a pleasure. And if you want to hear anything more about Turkish Cypriot history, culture, heritage, please feel free to check out Cezire Derneği or Cezire Association in English. We're active on Facebook, on Twitter, on Instagram, YouTube. Many videos on YouTube you can watch. Thank you very much, and we hope to see you again soon. Thank you. Joining us all the way from Sweden now, a very well-known singer, Bora Serbülent, a creative and talented performer. Let's listen together to his amazing performance and compelling voice. Bora Serbülent, festivalimize etkileyici, muhteşem sesiyle İsveç'ten katılıyor. Gelin hep beraber Bora Serbülent'i dinleyelim. Hello from London to Sweden. İsveç'e Londra'dan sevgiler. Herkese merhabalar. Ben Bora Serbülent. İsveç'ten, Stockholm'dan kucak dolusu sevgiler. Pandemi nedeniyle geçirdiğimiz bu zor günlerde böylesine güzel bir festivalde yer almak benim için de ayrı bir gurur kaynağı. Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Şarkılarımı dinlemeye devam edin. Limandır liman aman aman Mausa
limandır liman, aman aman beni öldüren de yoktur din iman. Beni öldüren de yoktur din iman. Uyan alim, uyan uyan, uyanmaz oldun. Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun. Uyan alim, uyan uyan, uyanmaz oldun. Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun. Darariraram, darariraram, larariraram, darariraram. İskeleden çıktım, yan basa basa, aman aman. İskeleden çıktım, yan basa basa, aman aman. Musa'ya vardım, kan kusa kusa. Musa'ya vardım, kan kusa kusa. Uyan alim, uyan uyan, uyanmaz oldun. Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun. Uyan alim, uyan uyan, uyanmaz oldun. Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun. Uyan alim, uyan. Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldum. Şimdi de klibimi izliyoruz. Görmeseydim, duymasaydım, tutmasaydım beyaz ellerimi, anlamazdım gidişini. Görmeseydim güzel gözlerini, olmuyor gülüm, sensiz olmuyor bu can bedende, durmuyor, olmuyor aşkım bir tanem, olmuyor içim yanıyor. Bu hiç kolay olmayacak, yaralar kapanmayacak, ama ölürsün dememiştim.
Bu can bedende durmuyor. Olmuyor aşkım bir tane olmuyor. İçim ciğerim yanıyor. Bu hiç kolay olmayacak, yaralar kapanmayacak, ama ölürsün dememişti. Zaman her şeyin ilacı, düzelirsin demişti. Deli değilsin dememişti. Bu hiç kolay olmayacak, yaralar kapanmayacak, ama ölürsün dememişti. Zaman her şeyin ilacı, düzelirsin demiştin. Delirsin dememiştin. Ah, zaman her şeyin ilacı, düzelirsin demiştin. Delirirsin dememiştin. Gördüğüme inanmadım, sarsıldım çok kısa süre. Ağlamaya değmezdi, çekip gittim öylece. Anladım ben hatamı, sana birkaç kelam gerek. Bu kadar mı ucuzdu, tükürsem az gelecek, tükürsem az gelecek. Fazla mı ağır geldi söyledim bu sözler, bu sonu sen hak ettin. Yaptığın yanlışa bedel fazla mı ağır geldi? Sarf ettiğim bu sözler, bu sonu sen hak ettin. Yaptığın yanlışa bedel. Nefes almayı bile İnan ki hak etmiyorsun. Yaşadığın her dakika zihnimi kirletiyorsun. Sana çok az bu sözler, konuşmamız vakit kaybı. Daha fazla değmezsin, yaptığım insanlık hakkı, yaptığım insanlık hakkı. Fazla mı ağır geldi söylediğin bu sözler, bu sonu sen hak ettin. Yaptığın yanlışa bedel fazla mı ağır geldi söylediğin bu sözler, bu sonu sen hak ettin. Yaptığın yanlışa bedel fazla mı ağır geldi?
hak ettin. Yaptığın yanlışa bedel fazla mı ağır geldi? Söylediğin bu sözler, bu sonu sen hak ettin. Yaptığın yanlışa bedel. Sevda kuşlar misali gelip kalbime kondu. Ömrüm kışlar gibiydi, sonsuz bir bahar oldu. Esmer bir akşam vakti senle yeniden doğdum. Benden çaldıkları, unut dedikleri, kaybettiğim kaderi buldum. Dünyanın yükünü yazsalar payıma, dost düşman bir olup çıksa da yoluma, vazgeçmem senden yine de ben aşkla yürürüm ateşe. Yeter ki sen ellerimden tut. Dünyanın yükünü yazsalar payıma, dost düşman bir olup çıksa da yoluma, vazgeçmem senden yine de ben aşkla yürürüm ateşe. Yeter ki sen yüreğimden tut. Herkes günaha batmış, sorsan adı hayatmış. Hala yalansız masum bir tek gözlerim kalmış. Esmer bir akşam vakti senle yeniden doğdum. Benden çaldıkları, unut dedikleri, kaybettim kaderi buldum. Dünyanın yükünü yazsalar payıma, dost düşman bir olup çıksa da yoluma, vazgeçmem senden yine de ben aşkla yürürüm ateşe. Yeter ki sen ellerimden tut. Dünyanın yükünü yazsalar payıma, dost düşman bir olup çıksa da yoluma, vazgeçmem senden yine de ben aşkla yürürüm ateşe. Yeter ki sen yüreğimden tut. Dünyanın yükünü yazsalar payıma, dost düşman bir olup çıksa da yoluma, vazgeçmem senden yine de ben aşkla yürürüm ateşe. Yeter ki sen yüreğimden tut. yapamıyorum. Hakeza tuhaf biriyim, biliyorsun. Sevmedikçe
sokaklarda yalnızlıkla dans ediyorum. Aslında ruhumu rüzgarlara teslim etmek, sevişmek istiyorum mesela. İçtiğim son dumanı seninle paylaşır, derin bir nefes mesela. Islak kumlarda oturup yakamozda kaybolup ölmek istiyorum bu defa. Aslında ruhumu rüzgarlara teslim etmek, sevişmek istiyorum mesela. İçtiğim son dumanı seninle paylaşır, derin bir nefes mesela. Islak kumlarda oturup yakamozda kaybolup ölmek istiyorum bu defa. Tuhaf biriyim, biliyorum. Sevemiyorum yalnızlığı mesela. Birçok yüzlü insanlarla yapamıyorum hakeza. Aslında ruhumu rüzgarlara teslim etmek, sevişmek istiyorum mesela. İçtiğim son dumanı seninle paylaşır, derin bir nefes mesela. Islak kumlarda oturup yakamozda kaybolup ölmek istiyorum bu defa. Aslında ruhumu rüzgarlara teslim etmek, sevişmek istiyorum mesela. İçtiğim son dumanı seninle paylaşır, derin bir nefes mesela. Islak kumlarda oturup yakamozda kaybolup ölmek istiyorum bu defa. İçtiğim son dumanı seninle paylaşıp derin bir nefes mesela. Next coming up in our festival is the Fun Food Challenge. I've heard so much about this unusual combination of Turkish Cypriot and English cuisine challenge. Let's see who won this interesting competition. Şimdi de sırada eğlenceli yemek yarışmamız var. Kıbrıs Türk mutfağı İngiliz mutfağına karşı. Bakalım kazanan kim olacak?
Festival Food Challenge. Makarna bulli versus fish and chips. Many say, who am I kidding? We all say the Turkish Cypriot cuisine is the best in the world. However, we can't deny the fact that there are highlights of the British cuisine too, like the good old fish and chips on a Friday night. What we're trying to do here today is bring in the best of both cuisines. So we're going to fuse the beauty of the Turkish Cypriot cuisine with the warmth of the British. We have 4 contestants here today who will fight for the top spot. They will be trying out a combination of our foods and they'll be scoring points by guessing the Turkish Cypriot and the British cuisines. So let's go meet our contestants and find out how they'll do. Contestant number 1, Bayram Babutsa Çubuk. Charity of my choice is TCCA. Ye bubam ye. Contestant number 2, Gulfidan Enginar Derviş. My charity of my choice is Wigs for Heroes. Contestant number 3, Ahmet Patates Enginsoy. I wasn't aware my name was gonna be Ahmet Patates Enginsoy, and my chosen charity is Çatı. Way. Contestant number 4, Ayşe Karpuz Bekir. The charity I'm gonna choose is mine. We're just preparing the mola here. Which is known as a traditional Cypriot dish, but in actual fact is Middle Eastern, very popular in the Middle East and North Africa. It's a vegetable with lots of minerals, trace minerals like magnesium, iron, potassium, but that's my full knowledge on mola here. What we're preparing today is a combination of a Cornish pasty with a mola here filling, and for that we're going to use a short crust pastry and fill it with mola here. Challenge number 1. Albas. Let's try this bad boy. I think, let's see. Some kind of pasty. Oh my god. Mola here. Okay. Oh, this is interesting. I mean, I would say like this can be a hot dish in a vegan spot if I haven't seen the bone, like no. Spinach and the pastry, so I'm gonna go with. God. I don't know, pastry. Mola here pastry. I'm keen to try this one. Not bad. Bit of ASMR for the audiences in my microphone. I'll go with veggie Cornish pasty with. What is Arium, Arium. Oh, God. Oh, my. Okay. I'll go with veggie Cornish pasty with spanak börek. You've got spinach and a pastry. This is the mola here. Inside bread, nasıl oldu? Yeah, on the other one. Mola here. And then the British one? How come like pastries are British? Anyway, I mean, I don't know. I was past like I said Cornish pastry, that's all I know. Okay. Can be any pastry. No, we've got mola here. Yep, we've got mola here. Alright, so Yeah. your point, can you... Don't try this, darling. Mola here,
that doesn't go together. For the points, name the 2 dishes you've just eaten. A Turkish Cypriot. Mulahia and British Cornish pasty. Thank you. So that's molahia in pastry, Cornish pasty, some kind of Cornish pasty with molahia inside. Our second dish is fırın makarna, which is also a very popular Cypriot dish. In England it's known as a Cypriot or a Turkish style macaroni in the oven. This one is quite unique compared to some Italian oven dishes. The main ingredients are obviously pasta, mincemeat, parsley, and then we make a Cypriot style bechamel sauce. But today we're going to have an egg custard on top instead of the bechamel, which is not really how we would like this dish to be, but for the program, for the show, we will be preparing it with custard today. Challenge number 2. I will not eat this, just saying, but it's custard replacing bechamel sauce in fırın makarnası. It just looks wrong. This is hard inside. Okay. Oh my god. Makarna fırında olduğu bellidir. Yeah. I don't know if you got like apples buried underneath and it's like a fusion of apple crumble and fırın makarnası, but I'm not gonna try it. I don't mind losing, okay? So give your final answer then. Okay, we've got a combination of macarona and custard and nane. That's definitely custard. 2 dishes, macarona fırında and just custard. And then we've got the mincemeat from fırın makarna, for sure. Custard'dan makarna fırında. Fırın makarnası and custard. Macarona fırında and hold on. Rice pudding. I'm gonna go with Custard, and then there's, oh my god, there's pasta in there as well. So this is custard and fırın makarna. Final answer? Final answer. Okay. This one's really wrong, the first one, I have to say, like, Wrong. it's wrong, not acceptable. Our third dish is bulgur köfte, traditionally made with cracked wheat with a mincemeat filling, but today we're making it with a fish and chips filling. Challenge number 3. Ready for your third one? Galiba bakacak. What are you seeing so far? I think that's chicken, is it? Or is that fish? right. You've got bulgur köfte. Okay. Oh my god, bulgur köfte. Oh, that's fish, isn't it? One of them is fish. The other one. Ah, fish. I don't eat fish.
There's definitely fish in there. There's cod, fried cod. That's one. Like, you know, breaded, I think. No, it's like covered in rice. What do we fry with rice in Cyprus? Okay. There's a bit of cod. So that's cod. Yeah, it looks like bulgur köftesi from the outside, but has rice on the inside, and I don't know, like, what do we do with this? Unsure. Okay. Unsure about this one. Cod fish and chips in there. And I think wrapped around in the bulgur köfte. Yeah. This is like bulgur köftesi, right? Slash fish, just fried cod. Bulgur köfte and cod. A bulgur köfte, a combination of fish and chips. Today we're making patates köfte with a twist. Usually it's made with grated potatoes, mincemeat and parsley, onions and some spices. But today we'll be using pastırma, potato and marmite. Ingredients challenge! Öyle. Şimdi görelim bakalım. If I add the salt, then the salt counts as an ingredient, right? I drink water to clean my palate first. God, it's soft in the middle. Oh my God. No, no knife. Cypriot, very Cypriot. Oh my God. Okay. What is this? There's definitely some onion in there. Oh my God, what else? Giving the facial reactions. Salt. It tastes better than it looks. There's onion. Salt. A lot of it. Maydanoz. I think is a maydanoz, soğan, and neydi bu? I think carrot, havuç. Mint. And potato. I think it's like a very badly done Kibris köftesi, like patates köftesi. It's just minced parsley, I'd say parsley. Looks like parsley and potato. Soğan. Okay guys, we've got to be really quiet now because we've got the contestants waiting next door. So for our round 3 of the competition, we have this amazing drink, ginger beer, which is traditional British drink used in the colonies by the Caribbean. And wonder what we could mix this with. We have our beautiful shalgam. Even though it's not a traditional Turkish Cypriot drink, wonder what they'll think of this combination. Drinks challenge! Dur. Getir ben suyumu, beğenmezsem. Oh! I don't really want to drink it, but charity, things we do for charity, eh? There's ginger in there. I hope it's not shotgun. What is that?
Oh. Oh my. Oh my god. What is that? I'm really sorry. That's ginger. Raspberry, I'm guessing. I'm going to be disgusting. It tastes like washing up liquid. British drink, you would say? Like ginger ale? Yeah? I think it's ginger ale and shalgam, and I don't approve it. Shalgam? Like vinegar or like rat poison or something. I mean, It's not nice. green soil with ginger. Final answer. And the winner is... Ahmet Patates Engin Soy. On behalf of Health Screen UK, we're proud to be sponsors of the Food Challenge competition. We'd like to present a cheque for £100 to the winners of the competition. Chatter. Thank you. I'm very proud to have this check, and I would like to say a special big thank you to Health Screen UK, behalf of Chatter and from me. Thank you. As we are continuing with our festival, we are now connecting to all our viewers from around the world. Festivalimiz devam ederken dünyada bizi izleyen halkımıza uzanıyoruz. Dünyada bütün Kıbrıs Türklere selamünaleyküm. Hello from Riyadh, Saudi Arabia. Birmingham'dan selamlar. Adana'dan selamlar. Selamlar from Cyprus. Selamlar from Cambridge, UK. Scotia'dan. Selamlar from America. Hope everyone is staying safe and healthy. Selamlar from Larnaca Airport. Selamlar. Yeni vasıflar selamlar çok. Enfield'dan selamlar. Selamlar. From Upminster, Essex. Parliament Londra'dan selamlar. Çatı. Selamlar from Girne. Selamlar from TCCA. Pakistan'dan selamlar. Bengal'dan selamlar geliyor. Hi, my name is Ahsan Mehmet Kadri. I'm from Sydney, Australia. Suzanne from Wyndham, Norfolk. Dünyanın dört bir yanında yaşayan Kıbrıslı Türk dostlarımız, sizlere Kuzey Kıbrıs'ın en güzel kenti Gazi Mosa'dan selamlarımızı, saygılarımızı yolluyoruz. Hepinize sağlıklı, güzel günler diliyoruz. Kıbrıs Dörtlüsü. Erdoğan Baca and Devrim Baca are the two representatives of this group today. These two very well-known, amazing singers are here to entertain you with their amazing music and amazing singing voices. Ve huzurlarınızda Kıbrıs Dörtlüsü'nü popüler şarkıları ile temsil edecek olan bilinen, sevilen ses Devrim Baca ve Erdoğan Baca.
Peki nasıl istersen öyle olsun. Tutamam, tutamam gideni. Belli ki kırmak istemiyorsun kalbimi. Kıyamam, bir de kıyamam iyi mi? Giden gitmiştir zaten. Kesemem, kesemem yolunu. Hani satın alınan sevgiye alıştırılmış. Bir çocuğun yolunca çabucak duyumu. Ben de yoluma giderim. Ezdirmem kendimi ama gezdirmem de gönlümü. Gider acımı çekerim. Ben de yoluma giderim. Ezdirmem kendimi ama gezdirmem de gönlümü. Gider acımı çekerim. Beni özle isterim, beni çok özle, çok özle. Üzül, üzül bir süre. En azından ince bir kabuk bağlasın. Azıcık eşitlik sağlasın. Giden gitmiştir zaten. Kesemem, kesemem yolunu. Hani satın alınan sevgiye alıştırılmış. Bir çocuğun yonca çabucak duyumu. Ben de yoluma giderim. Ezdirmem kendimi ama gezdirmem de gönlümü. Gider acımı çekerim. Ben de yoluma giderim. Ezdirmem kendimi ama gezdirmem de gönlümü. Gider acımı çekerim. Ben de yoluma giderim. Ezdirmem kendimi ama gezdirmem de gönlümü. Gider acımı çekerim. Ben de yoluma giderim. Ezdirmem kendimi ama gezdirmem de gönlümü. Gider acımı çekerim. Ben de yoluma giderim. Ezdirmem kendimi ama gezdirmem de gönlümü. Gider acımı çekerim. Yıllara bil ki sana bu son veda. Yürekli olmadan, meydan okumadan yaşanmaz aşk. Yanlış zaman, yanlış insan. Tutunmak imkansız, bıktım yamalı sevdalardan. Yanlış bahar, kış güneşi. Yoruldum her bulduğumda kaybetmekten seni. Kıyamete kadar kapattım kalbimi.
coşar deli gönül, bu gözden ah neler görür. Hasret bana göre değil, özlemin içinde yine seni büyütür. Azar coşar deli gönül, bu gözler ah neler görür. Hasret bana göre değil, özlemin içinde yine seni büyütür. Oh. Çok geç yalvara, dönüş yok o yıllara. Bil ki sana bu son veda. Yürekli olmadan, meydan okumadan yaşanmaz aşk. Yanlış zaman, yanlış insan, tutunmak imkansız bıktım. Yamalı sevdalardan, yanlış bahar, kış güneşi. Yoruldum her bulduğumda kaybetmekten seni. Kıyamete kadar kapattım kalbimi. Azar coşar deli gönül, bu gözden ah neler görür. Hasret bana göre değil, özlemin içinde yine seni büyütür. Azar coşar deli gönül, bu gözler ah neler görür. Hasret bana göre değil, özlemin içinde yine seni büyütür. Azar coşar deli gönül, bu gözler ah neler görür. Hasret bana göre değil, özlemin içinde yine seni büyütür. Azar coşar deli gönül, bu gözler ah neler görür. Hasret bana göre değil, özlemin içinde yine seni büyütür. Azar coşar deli gönül, bu gözler ah neler görür. Hasret bana göre değil, özlemin içinde yine seni. Ah sen ne güzel, ne güzel gülüyorsun. Kız sen ne güzel, ne güzel bakıyorsun. Karşında duramaz inan hiç kimse. Bakışlarında sen herkesi görüyorsun. O tatlı dilin, güler yüzün, inan ki yürek hoplatıyor. Farkında değil misin? Herkes peşinden koşuyor. O tatlı dilin, güler yüzün, inan ki yürek hoplatıyor. Farkında değil misin? Herkes peşinden koşuyor. Kız seni alan yaşadı, dertlerini de boşadı. Mest oldum, vallahi jest oldum. Oh, kız seni alan yaşadı, dertlerini de boşadı. Mest oldum, vallahi jest oldum. Ah sen ne güzel, ne güzel gülüyorsun. Kız sen ne güzel, ne güzel bakıyorsun. Karşında duramaz inan hiç kimse. Bakışlarında sen herkesi görüyorsun. O tatlı dilin, güler yüzün, inan ki yürek hoplatıyor. Farkında değil misin? Herkes peşinden koşuyor. O tatlı dilin, güler yüzün, inan ki yürek hoplatıyor. Farkında değil misin? Herkes peşinden koşuyor. Kız seni alan
Köprüden geçemedim, az doldur içemedim, az doldur içemedim. Sen benden vazgeçtiysen ben senden geçemedim, ben senden geçemedim. Ay doğar mavi mavi, rüyamda gördüm seni yar. Ay doğar mavi mavi, rüyamda gördüm seni yar. Dağlarda meşelerde, gül yağım şişelerde, gül yağım şişelerde. Yarimi eller aldı, ben kaldım köşelerde, ben kaldım köşelerde. Ay doğar mavi mavi, rüyamda gördüm seni yar. 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 Ay doğar mavi mavi. Mausa limanı, limandır liman aman aman. Mausa limanı, limandır liman aman aman. Beni öldüren de yoktur din iman. Beni öldüren de yoktur din iman. Uyan Halim uyan, uyanmaz oldun. Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun. Uyan Halim uyan, uyanmaz oldun. Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun.
İskeleden çıktım, yan basa basa aman aman. İskeleden çıktım, yan basa basa aman aman. Maosa'ya vardım, kan kusa kusa. Maosa'ya vardım, kan kusa kusa. Uyan Halim uyan, uyanmaz oldun. Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun. Uyan Halim uyan, uyanmaz oldun. Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun. Uyan Halim uyan, uyanmaz oldun. Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun. Uyan Halim uyan, uyanmaz oldun. Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun. Kıbrıs bir adamıdır, cennetten parça mıdır? Kıbrıs bir adamıdır, cennetten parça mıdır? Kıbrıs'ın güzel kızı, yanakları kırmızı, Akdeniz'in yıldızı, ah Kıbrıs'ım Kıbrıs'ım. Kıbrıs'ın güzel kızı, yanakları kırmızı, Akdeniz'in yıldızı, ah Kıbrıs'ım Kıbrıs'ım. Lefkoşa merkezidir, Kıbrıs'ın şerefidir. Lefkoşa merkezidir, Kıbrıs'ın şerefidir. Lefkoşa'nın gençleri, şeler hep gönülleri, çeliktendir elleri, ah Kıbrıs'ım Kıbrıs'ım. Lefkoşa'nın gençleri, şeler hep gönülleri, çeliktendir elleri, ah Kıbrıs'ım Kıbrıs'ım. Kıbrıs'ın her parçası sanki altın parçası. Kıbrıs'ın her parçası sanki altın parçası. Mağosa hisarları, yeşil Girne dağları, Baf'ın güzel bağları, ah Kıbrıs'ım Kıbrıs'ım. Mağosa hisarları, yeşil Girne dağları, Baf'ın güzel bağları, ah Kıbrıs'ım Kıbrıs'ım.
Kıbrıs'ı ben bırakamam, gurbette yaşayamam. Kıbrıs'ı ben bırakamam, gurbette yaşayamam. İskele sahiline, Leymos'un içkisine, kızların sevgisine vurgunum ben Kıbrıs'ım. İskele sahiline, Leymos'un içkisine, kızların sevgisine vurgunum ben Kıbrıs'ım. İskele sahiline, Leymos'un içkisine, kızların sevgisine vurgunum ben Kıbrıs'ım. Mağus'ta hisarları, yeşil girne dağları, Bafın güzel bağları, ah Kıbrıs'ım Kıbrıs'ım. Sensin benim canım, tatlı sevgilim. Sensin benim canım, tatlı sevgilim. Sen gönlümde açan feslikan çiçeğim. Sen gönlümde açan feslikan çiçeğim. Yar seni görünce oynar yüreğim. Yar seni görünce oynar yüreğim. Canımsın, festikanımsın, ben ayrılamam. Yarini tatlı dudağından ayrı kalamam. Canımsın, festikanımsın, ben ayrılamam. Yarini tatlı dudağından ayrı kalamam. Feslikan ekerken yar saksısına, feslikan ekerken yar saksısına, usul usul dolandım onun arkasına, usul usul dolandım onun arkasına. Büfteyi büfledim ben lambasına, büfteyi büfledim ben lambasına. Canımsın, festikanımsın, ben ayrılamam. Yarini tatlı dudağından ayrı kalamam. Canımsın, festikanımsın, ben ayrılamam. Yarini tatlı dudağından ayrı kalamam. Feslikan takılmış yarın koynuna, feslikan takılmış yarın koynuna. Ben de on lira bağlamış loy güzel koynuna, ben de on lira bağlamış loy güzel boynuna. Soyunup da girsem tam bu koynuna, soyunup da girsem güzel koynuna. Canımsın, festikanımsın, ben ayrılamam. Yarini tatlı dudağından ayrı kalamam. Canımsın, festikanımsın, ben ayrılamam. Kucak kucak uyur iken ben uyanamam. Canımsın, festikanımsın, ben ayrılamam. Yarini tatlı dudağından ayrı kalamam. Canımsın, festikanımsın, ben ayrılamam.
buluşalım, portakal atışalım, beraber kapışalım. Sen oradan gel ben burada, Kıbrıs'ta buluşalım. Sen oradan gel ben burada, Kıbrıs'ta buluşalım. Kıbrıs'ın meyvasını, güzellerin hasını, Kıbrıs'ın meyvasını, güzellerin hasını. O kız benim olacak, ben gördüm rüyasını. O kız benim olacak, ben gördüm rüyasını. Lay la la lay lay la 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 lay, lay la la lay lay la 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 lay, lay la la lay lay la 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 lay, lay la la lay lay la 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 lay. Portakal soyulur mu, tadına doyulur mu? Portakal soyulur mu, tadına doyulur mu? Bir kerecik sarmaya, kolların yorulur mu? Bir kerecik sarmaya, kolların yorulur mu? Kıbrıs'ın meyvasını, güzellerin hasını, Kıbrıs'ın meyvasını, güzellerin hasını. O kız benim olacak, ben gördüm rüyasını. O kız bizim olacak, ben gördüm rüyasını. Lay la la lay lay la 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 lay, lay la la lay lay la 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 lay, lay la la lay lay la 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 lay, lay la la lay lay la 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 lay. Portakalın irisi evde yoktur birisi. Portakalın irisi evde yoktur birisi. Gel yarim sarılalım, çağırsınlar polisi. Gel yarim sarılalım, getirsinler polisi. Kıbrıs'ın meyvasını, güzellerin hasını, Kıbrıs'ın meyvasını, güzellerin hasını. O kız bizim olacak, ben gördüm rüyasını. O kız bizim olacak, ben gördüm rüyasını. O kız benim olacak, ben gördüm rüyasını. O kız bizim olacak, ben gördüm rüyasını. Lay la la lay lay la 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 lay, lay la la lay lay la 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 lay, lay la la lay lay la 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 lay, lay la la lay lay la 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 lay, lay la la lay lay la 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 lay, lay la la lay lay la 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 lay, lay la la lay lay la 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 lay. Dillirigadan geceye geçtim, suyundan içtim. Bademi gözlü bir yer gördüm, kendimden geçtim. Yara la 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 lay, yara la 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 lay, yara la 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 lay, yara la la dilliriga, yara la 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 lay, yara la 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 lay, yara la 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 lay, yara la la dilliriga. tepeleri denize bakar. Köy kızları saçlarına çiçekler takar. Yaralar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 
la 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 la, ya la la la, diriliga, ya la la.
Yemyeşil kıyıların var, buzlu suyun var. Maviliğin yeşillikle ne güzel uyar. Yar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 
nazlı bir yarsın. Mavi dalgalar boyunca sen uzanırsın. Yarananananananay, 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 yarananabilirga, yaranananananay, 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 yarananabilirga, yaranananananay, yaranananananay, We are now at the end of our festival, unfortunately. Our third Turkish Cypriot Culture and Arts Festival. It's been absolutely amazing. We've seen performances from all sorts of walks of life, from the arts to poetry to music to cooking, and it's been absolutely wonderful. Yes, we've missed being out in the open and meeting you all, but actually being online has brought all our Turkish Cypriot communities from all over the world together. Don't you think it's been absolutely fabulous, Kanal? Kesinlikle sana katılıyorum Ayşen. Online 2020 Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivalimizin sonuna geldik. Ama bugün gerçekten çok güzeldi. Her konuya değindik. Yemeklerimiz, kıyafetlerimiz, şarkımız, müzisyenlerimiz, sanatçılarımız. Bence çok güzeldi. Çok eğlendim ben kendi adıma. Ekran başındaki siz seyirciler de eğlenmişsinizdir umuyorum. Dünyanın her bir ucundan bize katılanlar, Avustralya'dan, Almanya'dan, İngiltere'nin her tarafından, Kıbrıs'tan gerçekten Kıbrıslı Türk olarak bir bütün olduk, tek yürek olduk. Tekrardan herkese teşekkür ediyorum. En başta Euro Genç TV ailesine ve Kıbrıs Türk Vakfı'na teşekkürlerimi sunuyorum. Yes, and we'd like to thank Eurogenç TV for streaming the past 2 days, Saturday and Sunday, and also the Trust for organising this wonderful festival online. So for now, sevgiyle, saygıyla, sağlıkla, hoşça kalın. Bye.
çiçekler takar. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Çile gözüm diyarısın, nazlı bir yarsın. Mavi dalgalar boyunca sen uzanırsın. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Dilleri kadar gece geçtim, suyundan içtim. Badem gözlü bir yar sevdim, kendimden geçtim. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Tepeleri denize bakar. Köy kızlar saçlarına çiçekler takar. Çilek yüzlü bir yarimsin, nazlı bir yarsın. Mavi dalgalar boyunca sen uzanırsın.
Sandım kendinden geçtim. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.